Herkese merhabalar. Canlı yayın için biraz geciktik ama kusura bakmayın. Bugün beraber Bitcoin özelinde gerçekleşen bu sert hareketleri konuşacağız. En son pazar günü bir video atmıştım. Takip edenler olduysa eğer oradaki söylemiş olduğum seviyelerin çoğu gerçekleşti. Bugün de arkadaşlar yeni analizlere devam edeceğiz. Ve bakalım piyasa bizi nereye götürecek, neler olacak. Bugün biraz canlı yayın yapayım ve haftada her günde çarşamba günleri bu saatlerde canlı yayına geçeceğim. Sizlerle beraber güzel bir şekilde konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Sizlerin de biraz gelip toplanmanızı bekliyorum. Ondan sonra analizlere başlayacağız arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Selam hocam. Fabio sen de hoş geldin. Selam Fabio. Nasılsın, iyi misin? Ada Cardona bakar mısın? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yayın Fabio seçtiğim kendi coinlerim üzerinden ilerleyecek. Yayının son bölümünde yani son 15-20 dakikalık bölümünde hızlıca diğer coinlere de bakacağım. Çünkü çok yayınlarda şey oluyor. Dağılıyor yani konu. Böyle ona bakalım ona bakalım 100 tane coin inceliyoruz. Aslında şeyi kaçırıyoruz. Genel temayı kaçırıyoruz. O yüzden sizlerle beraber yine söylediğiniz coinlere çoğunlukla gelen coinlere bakacağım. Hep beraber izleyeceğiz. Eğlence, iyi akşamlar, hoş geldin sen de. Resul Kıyak. Hocam şans eseri Bake ve kek aldım. Bir saat önce büyük pump yedi. Satıp kaçmalı mıyım hemen? Bu soru önce bunu sorayım demiş. Ha Resul şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bunu alırken bana sormadığın için satarken de bana sormana gerek yok. Yanlış anlamanı istemem. Hani ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Buradan alın, satın, şunu tutun, bunu tutmayın. Tamamıyla teknik açıdan Elite Wave metoduyla burada analiz yapmaya çalışıyorum ve analizlerimi göstermeye çalışıyorum. Sadece yaptığım şey bu. O yüzden böyle alın, satın gibi şeyleri söylemek biraz tehlikeli. Ben de bunları pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Beni anlayacağını umut ediyorum. Cemhan Bucak, iyi akşamlar hocam. Cemhan ben, aynen Cemhan. Seni hatırlıyorum yorumlarda. Hoş geldin sen de. İlyas sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Cemhan demiş ki ilk defa katılıyorum. Önceki videoları izledim ama genel bakış açısını kısaca anlatırsanız sevinirim. Elliott dalgası ve Fibonacci'yi TradingView'da nasıl yapabiliriz? Selamlar hocam. Aynen bunu sana söylemiştim yayında bana hatırlat diye. Bunu göstereceğim. Fibonacci'ler nerede? Elliott Wave dalga çizim araçları nerede? Onları göstereceğim. Yeni geldik hocam. Ne kaybettik? Daha bir şey kaybetmediniz. Daha yayına başlamadık. Şimdi biraz toplanalım istiyorum. O yüzden burada biraz sohbet edebiliriz sizlerle. Yayını likelayıp biraz hype da katabiliriz. Bildirimden gelen insanlar yavaş yavaş geliyorlar. Bir 5 dakika 10 dakika sizlerle sohbet ederek başlamak istiyorum bugün canlı yayına. Sıkıntı yok hocam, anlıyorum sizi. Teşekkürler. Genel olarak BTC, ETH yönleri yeterli bizler için. Resul beni anladığın için çok teşekkür ederim. Burada oluşturmak istediğim kitle böyle anlayışlı ve gerçekten kaliteli bir kitle. Bunu her videomda söylüyorum arkadaşlar. O yüzden hani birbirimizle anlayışlı bir şekilde ilerlediğimiz için bugün size sürpriz bir haberim olacak. Devamlı bana sorulan bir Telegram kanalı vardı. Ee, Onunla ilgili bilgi vereceğim. Burada bana destek olan arkadaşlar var. Her videoma düzenli şekilde yayında ve videolarda yorum atıyorlar. Burada şu an için belli bir kitleye ulaşana kadar bu Telegram kanalını açmayacağımı söylemiştim. Arkadaşlarla bir profesyonel bir ekiple çalışıyorum. YouTube işini onlar hallediyor. Ben sadece analiz yapmak için bilgisayarın başına geçiyorum. Algoritmaları, işleyişi onlar görüyorlar. Şimdi bir Telegram kanalım var. Bu ücretli. Aynı zamanda elit eğitim süre
yani Elite ile ilgili eğitim videolarım olacak. Bunların hepsi ücretli arkadaşlar. Yalnız şöyle bir gerçek var. Burada beni gerçekten destekleyen bir ekip var. Devamlı videolarımın altına yorum atan kişiler var. O kişileri son 10 videoma 6 veya minimum 7 tane yorum atmış. Her videoma ayrı ayrı teşekkürler yazabilir, nokta yazabilir, kalp atabilir, alkış atabilir. Ne yapmak istediyse sadece hani oradaki rica etmiş olduğum yorum atar mısınız, atabilir misiniz yani destekliyorsanız diyen ve beni destekleyen kişilere özel ücretsiz 2 ay boyunca onlarla Telegram'da ayrı bir yayın açacağım. Onlarla ayrı şekilde görüşeceğiz. Kendilerini ifade edebilecekler. Orada tanışacağız. Sadece ben konuşmayacağım. Onlar da konuşacak. Bunu yapay zekayla kimlerin yorum attığını, atmadığını bu ekip, profesyonel ekip dediğim kişiler onlar bulacaklar. Normalde bunun olmasını istememişlerdi en başta ama bana destek olan kişileri ben de onlara ufak da olsa bir şekilde destek olmak istiyorum. O yüzden videolarıma yorum atmış kişileri ben özel bir Telegram kanalına çekerek ücretsiz bir şekilde 2 ay boyunca onlarla haftada belli günlerde 2 saat, 3 saat ya da 1 saat toplamda haftalık 3 saatlik bir yayın yapmayı düşünüyorum. Telegram'da biz bize muhabbet edeceğiz. Orada coinleri inceleyeceğiz. Kim neler yapıyor, nasıl yapıyor tanışacağız. Böyle bir etkileşim kurmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Neler düşünüyorsunuz? Fikriniz nedir arkadaşlar? Hocam geç kalmadık değil mi? Yok Kadir geç kalmadın. Sen de hoş geldin Fatih. Çok sade bilgiler ile sadece paralel kanal bile insana yön konusunda bilgi verebiliyormuş hocam sağ olun. Ya öyle Cemhan yani Dove bize şunu söylüyor fiyat gerçektir diyor yani fiyat buradaki 15 bine düşen bir bitcoin mesela var. Şimdi yalan mı bu? Değil. 69 bine çıkan bir bitcoin var. Yalan mı bu? Değil. Fiyat gerçektir. Bütün her şeyi içinde barındırır. Yani bütün savaşları, barışları, enflasyon değerlerini, ne bileyim manipülasyonu her şeyi içinde barındırır fiyat. Ve fiyat o an gerçektir. Biz o yüzden bu kadar şeyden sıyrılıp sadece fiyatla ilgilendiğimiz zaman aynı zamanda da bütün gerçekliklerin de farkına vararak analiz yaptığımızdan tutarlılığımız yüksek oluyor. Elliott metodu da zaten bu şekilde çalışan bir sistem. Marketin psikolojisini gerçek fiyat hareketlerinde incelemeye çalışıyor. Tutarlıdır. Yani analizlerdeki başarı oranını umarım fark ediyorsunuzdur. Yani Bitcoin'de söylemiş olduğumuz, yapmış olduğumuz birçok şey vardı. Hani onları da bir yarınki muhtemelen yarın bir video çekebilirim. Yarınki videoda da after before'lu şekilde ne söyledik ne oldu, neler geldi. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Sizler seviyor musunuz? Yani şunu söyledik şu oldu. Ne dedik ne oldu? Hani bu iş yanlış anlamayın. Samimiyetinize inandığım için söylüyorum. Yani böyle kalkıp da biz buyuz, biz şuyuz, biz şöyleyiz falan filan değil. Hani burada anlattığımız analizlerin tutarlılığını arttırmak için yani görün yani bir önceki videoyu gidip izleme zahmetine çoğu insan girmiyor. En azından oradan bir 30 saniyelik, 40 saniyelik yapmış olduğum analizdeki bir cümleyi getirerek hani bugün neye bakıyoruz, dün ne söyledik? Yani bunlar part part devamlı düzgün bir şekilde ilerlesin istediğimden gönderiyorum. Emeğine sağlık Sayın Hocam. Teşekkür ederim demiş Cevdet. Cevdet sen de hoş geldin. Yani paralel kanal çok basittir. Şimdi mesela onu da sana kısaca göstereyim Cemhan. Yani bak buradaki araç çubuklarının içinde yani burayı kurcaladığın zaman görürsün. Bak desenler var. Desenlere tıkladığın zaman Elliott metotlarındaki kullanılacak itkisel dalgalar, düzeltme dalga sayaçları. Yani bunların hepsi burada var. Bunların hepsi var. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 yerine sen işte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana diyebilirsin yani. Bu 1, 2, 3, 4, 5'in bir önemi yok. Sadece çok basit olsun ve herkes anlasın diye bu şekilde bir isimlendirme koymuşlar. Önemli olan tek şey itki dalgası ve düzeltme dalga yapıları. Yani bu iki ana yapıda çalışır Elliot. Ee, O yüzden burada inceleyebilirsin. Şeye de gelebilirim. Fibonacci oranları da burada. Bak Fibonacci, GAN ve Fibonacci araçları diyor. Buraya tıkladığın zaman burada Fibonacci düzeltmeleri, trend bazlı Fibonacci düzeltmeleri, Fibonacci kanalı birçok şey burada bulabilirsin yani. Ya bunun için birçok
bu yani şeyi arayüzü tanıtan, TradingView arayüzünü tanıtan birçok video var. Kısaca sana bundan bahsettim. Daha detaylı öğrenmek istersen o videolara bakabilirsin. Cem Bakaçhan demiş ki bence harika fikir. Özellikle Elliot çok heyecan verici. Cem öyledir. Yani şunu söyleyeyim. Elite Wave serüvenim gerçekten benim çok iyi bir hocanın elinde başladı diyebilirim. Öyle olmasaydı şu an mesela buradaki her şeye 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 diye sayardım. Genel olarak bizim piyasadaki herkes böyle sayıyor ve sayımların çoğu patlıyor arkadaşlar. Hani mesela ben burada düşebilme ihtimalini daha yüksek görüyorsam o ihtimal emin olun ki çok fazla kez içindeki sayımların tutarlılığıyla ortaya çıkıyor. Ama böyle rastgele mesela buradan işte buraya tıklayıp desenlerden 1, 2, 3, 4, 5 yaptığınız zaman bu 1, 2, 3, 4, 5'e oturuyor mu? Oturuyor gibi görünüyor yani mesela şöyle bir şey görebilirsiniz. Burası birinci dalga, bura ikinci, bura ama bunun kullanılabilirliği, trade edebilme için analizin güçlülüğü, buradaki her şey Fibonacci oranlarıyla belli oluyor. Hani birinci dalgaya 1 demek, üçüncü dalgaya 3 demek, dörde 4 demek nasıl gerçekleşiyor? O bölüm işte yaklaşık bir yıl alıyor yani ortalama. Oturtmak biraz zordur ama oturtunca da hiçbir şekilde hiçbir haberlerden, indikatörlerden, şunlardan bunlardan korkmadan sığ bir şekilde piyasanın nasıl hareket ettiğini anlamak çok kolaylaşıyor. Ben size çok basit gösteriyorum aslında ama bunun arkasında benim bir 10 yıllık trade geçmişim var. 5 yıldır da Elliott Wave sayıyorum. Yapmış olduğum birçok analiz var. Telegram grubuna alacağım arkadaşlara orada 2022'de 2024'ün 10. ayında 100 binin nasıl geleceğini 3 sene öncesinden fiyat daha buralardayken 2022 Mart'lardayken çizmiş olduğum Elliott Wave'in bu şekilde olduğunu 2024'ün de 10. ayında 100 binle ulaşacağımızı ispatlı bir şekilde sizlere gösteririm. O gün Elliott Wave'in bambaşka boyutuyla da tabii tanışırsınız. Hocam böyle şey olabilir mi? Bu olabilir mi? Bu kadar tutarlılık var mı falan filan? Sen bize Photoshop mu yapıyorsun falan diyenlere de kanalda yaklaşık 30 tane videomuz var. Ne demişiz, ne olmuş hepsine baksınlar. Yani 2022'de ne demişiz, 2024'te de ne olmuşuzu oradan gelip öğrenebilirler arkadaşlar. Öztürk Taş, hocam merhaba size tehlike geçti mi FED açıklamaları iyi mi? Öztürk şöyle Amerika'da bir enflasyon oranı var. Türkiye'de var, dünyada her yerde var. Bu beklentilerin üzerinde gelmiş. Bu beklentilerin üzerinde gelince tabii piyasalarda bir satış baskısı oluşması bekleniyor. Çünkü insanlar diyor ki işte enflasyon arttı, riskli varlıklardan çıkar insanlar. İşte paran daha değerli olduğu için faize geçerler falan filan. Ama biz mesela bu kanalda şu an beni takip eden arkadaşlar abone olmuş ve birçok videoma da denk gelmiş insanlar da biliyor ki Fed'in faiz haberi şusu busu bizi çok alakadar etmiyor. Yani kısa vadeli hareketler için çok alakadar etmiyor. Amerika bundan sonra ben dolar kullanmayacağım. Ben sadece Bitcoin kullanacağım. Bunu da meclisten geçirip yani bunu yasalaştırdığı zaman ben o zaman o fikri, o haberi de dikkate alırım. Bitcoin özelinde. Ama onun dışında %2'lik, 5'lik, 10'luk düşüşlere sebep olabilmesi yani doğaldır arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde illa bir enflasyon oranı, illa bir savaş olmasına gerek yok. Yani biliyoruz ki hepimiz bir fiyat sonsuza kadar dümdüz gitmez yani. Değil mi? Arada bu şekilde hareketler olacak yani. Bu şekilde hareketler olacak. Peki bu düşüşler gerçekleştiği zaman yani şuradaki küçük düşüşler, şunlar gerçekleştiği zaman enflasyon haberlerinin ana trenddeki etkisi nedir? Hiçbir şeydir. Ama yükselmiş bir fiyat enflasyon tarzı haberlerle tetiklenebilir. Yani piyasanın düşmesi yönünde. Bunların da hepsi doğru olursa herkes para kazanır. Yani enflasyonu düşünsene. Enflasyon yüksek geldi, piyasa düşecek. Hadi hurra herkes short açacak. Şimdi kazanacak mı yani? Herkes kazanacak mı? Önemli olan bakış açısı. Yani enflasyon verisinin ne geldiği değil. Şu an millet ne düşünüyor? Ben onu analiz ediyorum aslında. Elliott Wave ile onu analiz ediyorum sizlere. Ben şöyle düşünüyorum bakın. Hani kimine doğru gelebilir, kimine yanlış gelebilir. Saygı çerçevesinde eleştiriyi de kabul ediyorum arkadaşlar.
Yorumlara da gayet yazabilirsiniz. Yani şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yükselen bir fiyat var. Bu düzeltecek kendisini yani. Öyle veya böyle düzeltecek. Burada herhangi bir haberin gelmesi, neyin geldiğinin çok bir önemi yok. Bir şeyin söylenmesi veya söylenmemesi önemli değil. Bu fiyat bu kadar hızlı gelmişken illaki kendini düzeltecek yani. Bunu her yerde yapıyor bu. Piyasada bütün grafiklerde bunu görürsünüz yani. Bu şimdi bir gelişin bir sebebi olması gerektiğine inanan insanlar var. Ama ben buna inanmıyorum. Zaten düşüşün gelebilmesi için o sebep oluşmuş. Nasıl oluşmuş? Fiyat yükselmiş. Yükseldiği için aslında gerçekten bir sebep var elimizde. Çok yükseldi. Çok fazla aşırı alım bölümüne geldi. İnsanlar çok açgözlü gibi hunharca Bitcoin, işte Solana, Ethereum birçok coin almaya çalışıyorlar. Bunun da karşılığında onlara satmak isteyen bir tayfa var yani. O satmak isteyen tayfa bunun 500 bin dolar, 1 milyon dolar olacağını bilmiyor mu? Biliyor veya bilmiyor. Önemli değil. Ama şu var. Bunun yükselebileceğini biliyorlarsa, ki ben bildiklerini, yükseltme potansiyelleri olduğu için bildiklerini biliyorum. Yani bunu yükseltme eğilimine soktuktan sonra size 100 bin dolardan niye Bitcoin satsın ki 200 bin dolardan satmak dururken? Yani siz kendinizi bir balina gibi, bir market maker gibi düşünün. Bugün insanlara gelip 100 bin dolardan 200 bin dolara ya da 500 bin dolara gidecek bir bitcoin'inizi satar mısınız burada? Siz satmazsınız. Kimse satmaz. Yani bunun buraya geleceğini öngörüsü olarak tahmin edebiliyorsan, güçlü olduğuna inanıyorsan ve bunu gerçekten belli bir ekiple, algoritmalarla, robotlarla, borsalarla uygun bir şekilde hareket ettirebiliyorsan, bunu 100 bin dolardan ucuz fiyattan niye satasın ki? Getirir buradan satarsın. Yani bu tarz işlemlerde hani o insanlar bize bunu niye satıyor? Çünkü şurada aldıkları, şuralarda aldıkları karları realize ediyorlar. Artık bunlar gelip de tek noktadan bizim yaptığımız gibi. Mesela biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki 110 bini geçmedi. 110 binden bizim açmış olduğumuz işlemler 5 bin dolar, 10 bin dolar, 20 bin dolar neyse. İşlemlere giriyoruz. Ama adam buradan gelip 100 BTC, 500 BTC satamıyor. Adamlar nereden satıyor? Adamlar burada çıkışlarda ufak ufak satıyor. Eğer ki bir anda 110 binden bir daha yukarı gitmeyeceğini düşünen market getirip de 110 binden bütün bitcoinlerini satarsa ne olur? Bir anda şöyle bir mum görürüz arkadaşlar. Peki böyle bir şey olabilir mi? Sadece Luna'da oldu bugüne kadar. Onun dışında görmedim. Böyle dümdüz aşağıya doğru bayağı 3000 bin dolarlara kadar sert bir salınım gelir. Yani herkes aynı anda ortak noktada satarsa milleti çok kötü bir şekilde içeriye alırlar. O yüzden büyük kasa yöneten, büyük cüzdanı olan insanlar şuralardan yavaş yavaş topladıkları hacimsiz piyasada kendilerini çok belli etmeden yavaş yavaş 2 bitcoin, 1 bitcoin, 3 bitcoin böyle topladıklarını buralarda da aynı şekilde 1 bitcoin, 3 bitcoin, 2 bitcoin, 5 bitcoin olarak satıyorlar. Kar burası oluyor onlar için. Ama biz ne diyoruz? Biz şuradan tepeden short açalım, şöyle insin, para kazanalım. İşte orada da ne oluyor? Bizi avlıyorlar. O şekildeki işlemlere zamanında biz de amatörken giriyorduk ama şu an ben markette Elliott Wave'le büyük kasalı, büyük marketteki gücü olan insanların neler yaptığını merak ediyorum. Onların psikolojisini araştırmaya çalışıp Elliott Wave'le aslında onların ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Yoksa bugün cebinde 100 dolar ya da 50 dolar parası olan bir adamın markette 100x kaldıraçla bir işlem açtığını ben takip etmeli miyim? Neyime yarar yani? Ya da onu takip etmek bana ne kar katacak yani? Hiçbir şey. Ama markette cebinde 500, 1000, 10 bin bitcoin olan insanların neler yaptığını takip edersem eğer doğru fiyat aksiyonlarını daha rahat almaya çalışırım. Benim için 50 dolarla işlem alan insanın psikolojisinin önemi biraz daha az. Yüksek kasalı insanların psikolojisi benim için önemli olarak daha yüksek. Ondan dolayı marketteki tutarlılığımız biraz daha büyük düşünerek, genel çerçeveye bakarak anlattığım analizlerden dolayı geliyor. Bu tutarlılığın sebepleri bunlar. Şimdi tekrardan yorumlara dönüyorum arkadaşlar. Yaşar Savaş gelmiş. Hoş geldin Yaşar.
Kral derdimiz hediye değil. Senin kaliteli bilgin şu adam tavrın yeter sevgiler demiş. Ya bak şöyle söyleyeyim. Benim de amacım burada belli bir kitle oluşturmak. Yani o kitleyle de gerçekten kaliteli bir şekilde hem eğitim tadında hem de gerçekten piyasayı daha düzgün bir şekilde okuyabilerek sakin trade yaparak insanlara faydam olsun istiyorum. Ama bunun da benim için bir tabii ki zaman için yani bir mesai harcamam gerekecek buna. Ve ben kişi seçmek istiyorum. Yani o parayı veren kişiler ihtiyacı olursa ben o parayı geri de gönderirim yani. Ama şu bir gerçek e, belli bir kitleyi oluşturuyorum ki insanlar ciddi olsun yani. Ben mesela atıyorum Yaşar seninle Telegram'da konuşurken yani ücretsiz yapmış olduğum bir Telegram kanalına birisi gelip sen konuşurken araya girip ya ne konuşuyorsun boş boş derse ne olur? Geneli böyle oluyor. O yüzden söylüyorum. Buna bir çözüm bulmaya çalıştım. Şimdi ama şu da bir gerçek. Beni burada desteklediniz. Yani ben kanalı açalı bugün tam 2 ay oluyor arkadaşlar. Gerek ilk başta görmediniz, gerek ortasında geldiniz, gerek sonunda geldiniz, gerek bugün geldiniz. Önemli değil. Gelen insanların bana katmış olduğu yorumlar, like'lar, eleştiriler, her şeye önem verdiğim için o kişilerin de bana önem verdiğini fark ettiğim için onlara ücretsiz bir şekilde bunu sağlamak benim içimden geliyor. O yüzden eee, kabul ederseniz sevinirim arkadaşlar. Tuncay Taç Yıldız gelmiş. Sen de buradasın. Gördüm şu an seni Tuncay. Hoş geldin. Mustafa Yıldız gayet iyi oluyor. Çek etmek önemli. Evet. Doğru. Cemhan demiş ki analizlerde önce günlük sonra 6 saatlik sonra 1 saatlik şeklinde büyük zamandan küçük zaman en mantıklı nasıl inebiliriz demiş. Şimdi Cemhan bu sorduğun tekniksel sorulara çok kısa olarak son kez cevap vereyim. Çünkü hani bu yayında Elliott Wave ya da Trading View ya da sistemi anlatmayacağım. Analiz yapacağım kendim direkt. Ama analize daha geçmediğim için de şunu söyleyebilirim. Yani haftalık, öncelik yıllık, 3 aylık, aylık, haftalık, günlük ve 4 saatlik. 4 saatliğin altında genelde işlemlere bakmıyorum. Öyle söyleyeyim. Benim sıralamam böyle. Elite Wave sayıyorsam sadece 1 dakikalıktan başlıyorum saymaya. Onu söyleyeyim. Yani mesela bakın bir Elite Wave nasıl sayılıyor? Gelin çok kısa bir şekilde göstereyim. Bakın bu 1 dakikalık bir sistem. Şimdi burada ben buraya bunu tabii ki söylemek biraz basit gelecek size ama direkt bakınca dalgayı gördüğüm için bunu çok kolay bir şekilde itkisel bir dalga olarak görüyorum. Nasıl? Bakın içindeki yapı beşli. Düşüşü üçlü. Arkasından beşli bir dalgayla 3, tekrar 3, sonra beşli. Yani burada dördüncü dalga normalde birin altına inmemesi lazım. Bunun çok farklı kuralları var. Üçüncü dalga en kısa dalga olamaz. Kanunları var. Yani Elliot böyle elimize almış olduğumuz bir şeyin böyle bir, 2, 3, 4, 5 demesiyle olmuyor. Kuralları var. Mesela diyor ki şuradaki üçüncü dalga diyor hiçbir şekilde diyor bu beşinci ya da birinci dalgadan diyor küçük olamaz. Hacimli dalga üçüncü dalgadır diyor. Aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki dördüncü dalga diyor birin altına inerse bu leading yani bir başlangıç diagonali olabilir diyor. Bunu bu şekilde düşün diyor. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 iken bakın 4'e burada 1'e buradayken arada fiyat farkı varken mesela burada gördüğünüz yerde aradaki fiyat farkı negatif. Normalde 3'ün çok daha yükseklerde olması gerekirken ama buranın bir beşli olduğunu size söyleyebilirim. Peki gelin kısa vadede nasıl sayılıyor ve neler yapıyorum onu göstereyim ve sonucuna da hemen kısa bir şekilde bakalım. Merak ediyorsanız eğer. Bakın burası leading diagonal dediğimiz beşli yapının diagonal bir yapıyla kendisini tamamlaması ve akabinde üçlü düşüşün gelmesine sebep oluyor. Akabinde derken bazı arkadaşlar rahatsız oluyormuş. Onlar da kusura bakmasın. Ağız alışkanlığı diyelim. Buradaki beşli yapı aslında şöyle çalışır. 1, 2, 3, 4, 5. Düzeltme gelir. Düzeltme 382'ye kadar gelirse long yönlü hareket çok sert ve yukarıya doğru gelmeye başlar. 382'yi görüyorsunuz. 382'ye değdikten sonraki fiyatın almış olduğu aksiyon da şu an bu. Peki bu dalga bunu da şöyle yapıyoruz. Buraya birinci dalga, buraya ikinci dalga, buraya üçüncü dalga, 4, 5 diyoruz. Olabilme ihtimali var. Ama
Aynı zamanda bu bir itkisel beşinci dalgayı bize vermeyen sadece üçlü bir yapı da olabilir. 5, 3, beşli bir yapı olabilir. Yani burada kafanız karışmasın. Sade sade tane tane anlatmaya çalışıyorum. Buradaki yapıya da biz şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki bakın burada beşli bir şey formasyon tamamlanabilir ya da tamamlanamaz. Önemli olan şey buradaki üçüncü dalga dediğim dalganın beni 1618'e kadar götürmesi gerekiyor. Ve 1618'e geldiği zaman 98.323'e geldiği zaman ben de burada fiyatın üçüncü dalgaya gelmiş olduğunu düşüneceğim. Ve bu üçüncü dalgada da fiyatla yani şöyle 1, 3, 4, 5 yapacak. Diyeceğim ki evet 1.618'i test ettiği için burası benim için üçüncü dalga diyeceğim. Ve düşüşünü dördünü bekleyeceğim. Akabinden 4'ü aldıktan sonra da 5'i bekleyebilirim. 5'i bekleyip buralardan short'a dönebilirim tekrardan. Ama burası 1.618'i değil de 97.619 olan 1.27'yi test edersen olur. Burası 5, 3, 5 yapısı olur ve böylesi bir 5. dalga hayal edilemez. Hayal edilemeyeceği için de fiyatın şu şekilde aksiyon alması gerekir arkadaşlar. Yani buradaki 1, 2, 3 dediğimiz yapı buyken buraya A ya da 1 diyoruz arkadaşlar. Buraya B ya da 2 diyoruz. Yadası şu. Burası 3 ya da C olabilir. C olursa aşağıya düşüş başlar. Eğer ki 3 olursa da fiyat buradan tekrardan 5'e gider. Siz buradan short beklerken bu kadar yönlü düzgün saymazsanız fiyat yukarıya gider. Yani sayım çok önemlidir. Bu zordur. Yani ben de bunu emin olun ki çok kısa bir şekilde öğrenmedim. Ama size basit bir şekilde anlatabiliyorsam bu da hani bilinen şey basit anlatılabiliyorsa o şey biliniyordur diye düşünüyorum. Umarım anlamışsınızdır yavaş yavaş. Şimdi yorumlara geçiyorum. Bitcoin'de o sıra bakalım bizi buradaki seviyelere atacak mı? Yani burası evet birinci dalga. Burası ikinci dalga. Şimdi biz buraya 1 dedik. Buraya 2 dedik. 3'ün içindeyiz. 3'ün hedefi neresidir? 98.323. Eğer ki bu üçüncü dalgaysa çok sert bir pump atması lazım. Ama fiyat gelir de 97 bin ile 97.600 arasında bir yerden red yerse ve çıkamazsa diyeceğiz ki burası 1, 2, 3 değilmiş de burası A, B, C'ymiş. Yani buradaki şu dalgayı bekleme. Fiyatın yönü aşağıya. Buradaki olay şurada bitiyor. Bu bölümden mi red yiyecek yoksa gelip buradaki yerden mi red yiyecek? Buradan red yerse şu dalgayı aktif hale getirebilirim. Eğer ki buradan red yemeyip de fiyat buralardan red yiyip satışlara dönerse o zaman bu dalga aktif olur. İkisinin arasında nasıl bir fark var? İkisinin arasında büyük bir fark var arkadaşlar. Şuradan short açarsınız. Fiyat bir gelir 5. dalgaya terste kalır stop olursunuz. Elliott Wave çalışmıyor dersiniz. Ama bu tarz işlemleri alırken gerçekten iyi bir bilgiyle almak gerekiyor. Şimdi 1 dakikalık mumlardan size söylemiş olduğum analizde bakın buranın bir birinci dalga olduğunu ya da A olduğunu, üçüncü dalganın sert gelmesi gerektiğini, az önce de şuradaki söylediğim gibi üçüncü dalganın da hiçbir zaman en kısa dalga olmayacağını söyleyebiliyorum. Bu da ne demektir? Yani üçüncü dalga en kısa dalga olmayacaksa birebir seviyesini yani 97.300'e kadar olan seviyeyi kesinlikle görmek zorunda. Yani şu aralığı görmek zorunda ki ben buna şunu söyleyebileyim. Evet bu 3 olabilir. Çünkü neden? Birden büyük. Yanlış yazdım. Şimdi bu şekilde işlemlerde ben bu şekilde izliyorum. Size bakın 1 dakikalık fiyatların nasıl hareket ettiğini anlatıp aksiyonu bu şekilde gösterebiliyorum. Ve şuradaki az önce 3-4 dakika önce anlatmış olduğum harekette fiyat buradayken hedef yönümüzün buralar olduğunu söyledik. Yani şimdi burada da after before yapamıyorum ama en azından ekranı izleyenler fark edebiliyordur yani yönün nasıl bir şekilde gerçekleştiğini. Evet. Şimdi yorumlara dönüyorum arkadaşlar. Ne anlıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Elliott Wave sizi heyecanlandırıyor mu hala?
Ben de buradayım hocam. Evet, Cemhan'ın söylediğini okudum. Sonra İbrahim Şafak. Hoş geldin İbrahim. Altın, gümüş ve endekslerle ilgili de yorum alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Altınla alakalı söyleyebilirim. Ama genel olarak yani gümüş ve endekslere çok fazla bakmıyorum. Çünkü yatırımlarım o boyutlarda değil. Ondan dolayı senin için sadece altın bakabilirim. Umarım kabul edersin. Dinliyorum hocam demiş. Cem Bak Kaçan demiş ki bence harika bir fikir. Özellikle Elliot çok heyecan verici. Teşekkürler. Siz tek tıkla sürü satır görünüyor demiş. Tamam. Ekek. Haber analizi yapabilir misiniz hocam? Hebar. Tamam, pardon. Hebar. Tamam, ona da bakarız. Unutturma bize yayının sonunda. Örnek bir coin lütfen hocam. Hocam siz tek tıkla bir sürü çizgi geliyor. Ağzınıza sağlık hocam demiş İsmail Alkan. Teşekkürler İsmail. Öztürktaş. Hocam merhaba. Sizce tehlike geçti mi? FED açıklamaları iyi mi? Bunu okumuştum. Evet, Yaşar Savaş Akbulut demiş ki Ömer Faruk kardeşim benim P-Network konusunda da bilgin vardır. Biraz değinirsen çok sevinirim. Sevgiler demiş. Bakarız. Muammer Koçyiğit demiş ki merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler Muammer, hoş geldin. Cevdet Kantekin, BTC mutlaka düzeltmeler yapar sayın hocam. Analiz için çok doğru. Analiz analiz yanlış yazmış herhalde, aynen. Analiniz çok doğru. Teşekkür ederim demiş. Analizin demek istemiş. Furkan Dağdeviren demiş ki piyasaya çok farklı bakıyorsun hocam. Ufkum genişliyor sayende. Çok teşekkürler Furkan. Esra Çimen ağzınıza sağlık demiş. Teşekkürler Esra. Cevdet Kantekin demiş ki işin gücün rast gelsin hocam. Senin de. Bayram Yüksekler demiş kolaylıkla dinliyorum. İyi akşamlar hocam demiş. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Bayram. Ee, Muammer Koçyiğit demiş ki önceki videolardan örnek vermeniz yeni videolarda yön açısından bilgilendirme açısından bence doğru. Ve Elliot dediğiniz yöntemi sizden gördük demiş. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de iddiam şudur arkadaşlar. Türkiye'de gerçekten fiyatı dakikalıktan haftalığa kadar düzgün bir şekilde oturtup ve yönlerin %95 oranında ve hadi 90 olsun 90 oranında doğru tahmin yapabilen elitçi sayısı emin olun ki bir elin parmaklarını geçmez. Onu net söyleyebilirim yani. Ben çünkü böyle tanıştım. Çok kişinin analizlerine baktım. Çok kişiyi denetledim ama sonucu hep hüsran oluyordu. Çok özel bir kişiden aldım ben de bu eğitimi. Kendimi de bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. Yani sonuçlar ortada. Videolardan izliyorsunuz. Söylediğimiz sayılar teker teker geliyor zaten. Kadir Metin hocam teşekkürler. Daha anlaşılır oluyor dinledikçe demiş. Sağ ol Kadir. Oğuzhan 1907 demiş ki dostum XVG durum nedir, yükselme yapar mı? Çok aşırı düştü demiş. Bakarız Oğuzhan. Yayının sonunda söyleyeceğim, bunlara bakacağız. İlyas İpek demiş ki hocam yayın tekrarını yayınlar mısınız? Yayınlayacağım İlyas. Yani bu yayın bittikten sonra yeni yayına bakabiliriz. Yani yayını yayınlarım, oradan tekrardan izleyebilirsiniz. Mesaideyiz, tam odaklanamadık, kusura bakmayın. Problem yok. Ya saatini ben 7 olarak belirledim. Sonra da düşündüm, dedim ki ya insanlar şu an eve geçiyor, yemek yiyor olabilirler. Biraz 7.30 yapayım dedim. Hani o yüzden bir anket de yaptım aslında. Saat 19'da olması sizin için iyi mi? Katılabilir misiniz diye. Yüksek bir katılım oylaması da olunca demek ki doğru saat dedim. Yoksa hani sizin için uygun saatler neyse bir ortalama saat belirleyelim. Çarşamba günleri ben o saatte yapayım yayını. Sizin isteğiniz doğrultusunda yapacağım yani. Hani benim için saat 5.30-6'dan sonra herhangi bir saatte yapabilirim yani. 1.5-2 saatlik bir yayın yapabilirim. Beraber de güzel bir şekilde burada coinleri inceleriz derken ekrana da bakın. XRP kendisini acaba C boyutuna mı 3 boyutuna mı taşıyacak, onu izleyeceğiz. Bence bu bir beşli yapı. Neden? Bakın. Buradaki dalga birinci dalga, ikinci dalga, 3, 4, 5. Bunu yaptıktan sonra bir düşüş. Sonra tekrardan çıkış. Sonra düşüş arkadaşlar. Bakın, kurgu bu. Eğer ki bu kurguyu başarılı bir şekilde gösterebilirsek fiyatların da buraya geldiğini ta buradayken söylüyorsak eğer, buraya geldiğinde de işlem alabilme yetisini artık kazanıyoruz demektir. Çünkü neden? Bu kadar bir zaman geçirdi ve fiyatın biz yönünü doğru bulabildik yani. Mesela buranın itkisel bir dalga olduğunu söylediğim anda buranın başına bir yazabiliriz.
Mesela şunu şöyle düşünün. Şimdi bunun dalgasını açacağım. Dalga yapısını çizelim bunun. Ve burada da 1000 yıllık diyelim. Bakın şu birinci dalganın içindeki beşli yapı. Üçüncü dalganın içindeki beşli yapı. Beşinci dalganın içindeki beşli yapı. Bunları bulmak zorundayız arkadaşlar. Bunları bulmazsak, bu beşli yapıların farkında olmazsak kafamıza göre böyle 1, 2, 3, 4, 5 yazdığımız anda bütün her şey karman çorman olur. Çok hassas, çok deneyimlenmesi gereken bir sistem olduğu için zordur arkadaşlar ama size olabildiğince basit bir şekilde de fikir vermek açısından anlatıyorum. Yoksa Elliot'ın başlangıcı olarak bu bir ders niteliğinde bir video değil. Onu söyleyeyim sizlere. Mesut Çiftçi demiş ki Ömer Faruk hocam saygı, selam, bilgi sunumuna çok teşekkür ederim demiş. Faydan kıymetli, Allah razı olsun senden. Sağlıkla kal, var olasın. Çok sağ ol Mesut. Yani videolar izliyorsanız arkadaşlar emin olun ki terste falan kalmazsınız. Yani en azından şunu görürsünüz. Gerçekten piyasada iyi bir teknik analiz bilgisine sahip bir insanın vermiş olduğu yönlerdeki tutarlılık şu ana kadar Allah'a şükür neredeyse %100'e yakın. Hadi nazarlık olsun %90-95 diyelim size. Hani orada sizin kulağınıza bir küpe olur. Yani nasıl ki mesela FED şunu demiş, işte enflasyon patlamış. Birisi ona bir yorum atıyor. Diyor ki ya işte diyor enflasyon çok yükselirse fiyat aşağıya çakılır diyor mesela. Nasıl ki o kulağınıza küpe oluyor ve diyorsunuz ki ya enflasyon yükseldi, şimdi mal çakılacak, işte en iyisi mal almayayım diyorsunuz mesela. Haberlerle böyle düşünülüyor. Ama az önce mesela o manipülasyonun olduğu saatlerde evet manipülasyon gerçekleşti. Ne oldu? Enflasyon yüksek gelmesine rağmen Bitcoin yükseldi. Ben de bunu tam anlatmaya çalışıyorum. Haberle alakası yok bu işlerin arkadaşlar. Fiyat belli yerlerde düzeltmeye girer. Belli bir zamanı gelir, düzeltmeye girer. O zaman aralığında o gün hangi haber çıkarsa işte o habere bağlarlar düşüşü. Çünkü analiz yapamazlar. Haberlerle analiz yapılmaz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Bakın bir teknik analist olarak söylüyorum bunu. Hani haber kaynaklı işlem alındığı zaman patlarsınız arkadaşlar. Net olarak patlarsınız. Çünkü haberleri piyasaya gönderen insanlar herkesin duyması için göndermiyor mu? Peki herkesin duyduğu şey gerçek olursa herkes para kazanır mı? Herkesin de para kazanamadığı bir piyasada ters algıyı iyi oturtmak gerekir. Trump bugün ölecekmiş. Yarın da Bitcoin 10 bin dolara düşecekmiş. Demek ki yarın Trump ölmeyecek. Bitcoin de yarın yürüyecek. Ben buna daha çok inanırım yani. Negatifine daha çok inanırım, güvenirim haberlerin. Onu da size net söyleyeyim. Yani psikolojiyi düzgün bir şekilde fiyatlarda oturtmazsanız, market ne yapıyor şu an demezseniz, sadece şurada bir Fibonacci sayısı varmış ona göre de işlem alalım derseniz gene patlarsınız. Yani bizim artık girmediğimiz yer kalmadı bu konularda. O yüzden neyin iyi neyin kötü olduğunu eleyip seçebildik. Yeni gelen arkadaşlara söylüyorum tabii ki. Piyasada tecrübeli insanlar da vardır aramızda. Hani onlar da kendileri daha biliyorlardır bunun nasıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Ee, Emrah Su Yolcu demiş ki ben yayının başını kaçırdım ama ders almak isterim. Emeğin için çok teşekkürler. Klasik teknik analizci olarak Elliot analizlerin atasıdır demiş. Bak bunu ben söylemek istemiyorum çünkü ukala olmak istemem. Bunu biliyor olup bunu yapıyor olmak ve bu çok iyidir arkadaşlar. En iyi bildiğim şey benim bildiğimdir. Başka bilgiler iyi değildir demek ukalalık olur. O yüzden ben böyle bir şey söylemiyorum. Ama bakın şu da bir gerçektir. Piyasada ben bir canlı yayında sizlere söylemiştim. Bakın haber kaynaklı işlemler bir piramit düşünün böyle. Haber kaynaklı işlemler alanlar buradadır genelde. Bilmeyen piyasada duyduğuyla alır. Haber duyumdur yani bu kadar basit. Duyduğuyla alır. Haberler buradadır arkadaşlar. Arkadaşı söyler. YouTube'dan bir haber kanalı açar izler söyler. Yani sonrasından Dove teorisini bilen bazı kişiler vardır. Mesela onlar teknik analizle bakılması gerektiğini düşünürler. Yani bunlar bir trend, destek, direnç bu tarz şeyler bilen insanlar bir teknik analiz yetisine daha ilk basic seviyede girenlerdir. Teknik analiz burada. Basit teknik analiz diyelim. Ama bunlar önemlidir yani bakın.
bunlara göre işlem alınır, bunlara göre alınmaz demiyorum. Yani işlem alınır alınmazı da söylemiyorum. Önemli olan şey şu, nasıl bir hiyerarşisi var bunların içinde. Bu bölümde de mesela atıyorum price action vardır mesela. Fiyatların analizi. İşte şurayı kırarsa gider. Burayı kırarsa uçar. Burayı kırarsa şu olur. Burada işte engulf var. Burada order block var. Burada başka bir şeyler var gibi birçok detay olan bir sistem var mesela price action. Şimdi yeni bir CMI diye bir şey çıktı mesela. O kullanılıyor. Bunun üstünde mesela bu price action'a bu birbirine çok yakındır. Aynı diyebilirim yani, hemen hemen birbirinin aynı varyasyonları. Ama şu bir gerçek. Bu teknik analizin ve market yorumlamanın en üst bölümünde Neowave vardır. Elliott Wave'in de geliştirilmişi ve zaman olarak da belli bir analiz yapma becerisini sunar. Ama Elliott Wave fiyat analiz yapma becerisi sunar. Market psikolojisini anlama becerisi sunarken Neowave buna zamanı da eklemiş bir kişidir. Elliott Wave markette benim için ikinci sırada, Neowave üçüncü sıradadır. Yani buradaki bu iki yeti çok önemlidir. Bunları işte herkes atlar yaptığını düşünür ama birçok şey aslında oturtamayan kişiler, hemen Elliott'a atlamaya çalışan kişiler sıkıntı yaşar. Zamanla ben burada sizlere gösteriyorum yani, Elliott'ı oturup anlatmaya kalksam yani bir senelik almış olduğum eğitimi ben burada nasıl bir saatte anlatayım? Çok detaylı. Ama sizlere daha basit, kullanılabilir açıdan sizlere göstermeye çalışıyorum. Mesela bakın, Elliott Wave'de şu önemlidir. Şurada bir kanal yapısı çizersiniz. Bu kanal yapısından fiyatın çıkması bunun üçüncü dalganın olma ihtimali olasılığını arttırır arkadaşlar. Yani üçüncü dalga olabilme ihtimalini arttırır. Eğer ki kanalın dışına çıkmıyorsa bunun içindeki yatay 3, 4, 5 bu şekilde gerçekleşir. Ve bu da yine bir leading başlangıcıdır. Aynı şuradaki gibi. Karışmasın. Aynı buradaki gibi yatay bir yükseliş. O daha da güçlü bir patlamanın sebebi olabilir. Şimdi fiyatlarla biz geçenlerde ne konuştuk? Gelin biraz onlara bahsedelim. Ondan sonra geri buraya geliriz. Son yapmış olduğum analizde ben şöyle söyledim. Hatta o burada duruyor mu bir bakalım. Benim analizler duruyor. Şunu sileyim. Mesela bakın. Son yaptığım analizde vermiş olduğum fiyat buydu. Mesela bunu da saatliğe alayım, daha detaylı konuşalım. Ne demiştim? Videoda dediğim şeyi söylüyorum birebir. Burada küçük bir çıkış, akabinden burada sert bir satış gelir. O satışta son olur arkadaşlar dedim. Ve buradaki 94-93 band aralığından fiyat yükselecektir dedim yani. Nereye kadar? 98, 100, 103 bandına kadar, o banda kadar fiyat kendisini itebilir. Ve fiyat 98.500'lerden tekrardan red yedi. Ama şuradaki düşüşü, yani buradan 110 bine 150 bine niye gitmedi diyenler için söylüyorum. Biz buradaki bölümü zaten, bakın benim videoyu çektiğim saatler 9 Şubat'ta akşam saat bu saatlerdeyken ben çektim videoyu. Bakın şunu biraz kenara çekelim. Bakın bu bölümlerdeyken çektim fiyatın videosunu ve buradan aşağıya son satışın sert geleceğini, o satışla beraber de fiyat kendini toplayacak, 98, 100, 101, 102 bandına kadar fiyatın hedef olduğunu düşündüm. Ve getirip koyuyoruz. Dediğimiz düşüş geldi, dediğimiz çıkış geldi. Şimdi buradaki işlem becerisi tamamıyla Elliott Wave tarzıyla yapmış olduğum için buradaki son düşüşü hala beklediğimi, böyle bir anda yükselmeyeceğini ya da yükselişin bir anda 110 binlere gitmeyeceğinin farkındayım. Ama buradaki düşüş arkadaşlar şu an bizim de bir önceki videoda konuşmuş olduğumuz, yani şuradaki destek direnç olarak benim ta buradayken, yani Şubat'ın başında çekmiş olduğum videoda ben bu kutunun içinden Bitcoin'in red yiyeceğini, bu aşağıdaki kutuya geleceğini söylediğimde fiyat daha buralardaydı. 4 Şubat'lardaydı. Buralarda fiyat söylemiştim analizini. Ve bu bölümden arkadaşlar red yedikten sonra bakın destek olan bölümümüze geldi. 1, 2, 3, bu bölümlerde destek olarak aldı. Şimdi ben size daha rahat anlamanız için price action modeliyle anlatmaya çalışıyorum. Analizlerimin yönünü belirlerken de Elliott kullanıyorum. Hani kanal niye kullanıyorum? Madem Elliott sayıyorsun kanal niye var?
O tarz yorumlar almadım sizden çok şükür ama yani merak edenler olursa da onu o şekilde bilsinler diye söylüyorum. Yani burada size ben oturup 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 deyip de kafanızı çorba etmek istemiyorum yani. Olay basit olması gerekiyor. Burası sat, burası al yeridir diye düşünüyorum diyorum size. İki kutu çektik, fiyatların da yeri belli. Burası dedik ki 618 baremini aşamaz. Fiyat aşağıya itekler kendisini. 618'den red dedi, gördünüz mü arkadaşlar? Noktasal olarak burada 618'den fiyat red yedi. Ve biz ne dedik? Dedik ki orta bandı 610, yani kutunun ortası 618'e, üstü 786'ya, altı da 0.5 bölümüne denk gelecek şekilde biz bu kutuyu ayarladık. 0.5'ten de red yedik. Orta bandına gelip 618'den de red yedik. Yukarı 786'ya da gelebilirdik. Bakın yani bunların deneniyor olması bunun denenmeyeceği anlamına gelmez. Ama bu bölümden gelecek red bizi aşağıya kadar indirir arkadaşlar dedik. Yüzde kaçlık bir düşüş yakaladık burada mesela? Onu söyleyelim. Buradaki düşüş muhtemelen yüzde 6-7'lik bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, %6'lık bir düşüş yaşamışız. Totalde buradaki giriş seviyemizden %6. Yani ve bunun bu kadar uzun bir sürede gelmesinin sebebi ne? Şurada çok volatil iki hareketin olması. Markette büyük bir şekilde likidasyon sağlanması. Sonrasından da fiyatın buraya kadar geri yükselip çok hacimli gelmesi. Bu iki tane sert harakiri gibi hareketten sonra markette hatırlıyorsanız size söylemiş olduğum şey neydi benim videolarda? İzleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ben fiyat daha buradan yükselirken, hocam uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz? Hayır, buradan geri düşeceğiz. Fiyat şöylesi bir bölgede, bütün coinler için bunu söyledim. Bu kadar çok sert hareketlerden sonra fiyat bu bölümün altıyla bu bölümün üstü aralığında yataylayacak, fiyat kendisini bulmaya çalışacak. Aşağı yukarı hareketler görürüz. Sıkıcı. Sıkıcı hareketler. Bu ne demektir peki? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur. Bu kadar sert hareket geldi iki tane. Bitcoin'i yaklaşık işte hani bir gün içinde böyle bir indirdiler, bir çıkarttılar. İnsanları bir panik, korku, heyecan, açgözlülük hepsine böyle bir dokundular. Sonra insanları burada bezdiriyorlar. Ya hadi çıksana Bitcoin. Her gün XRP %20 gidiyordu. Şimdi niye XRP gitmiyor? Falan gibi duygulara itiyorlar. Bu insanların bezdirildiği dönem işte arkadaşlar. Ben dalgaları anlatmıyorum. Bakın size şu an psikolojisini anlatıyorum. Burada insanlar ne düşündü? Aa hadi Bitcoin gidiyor yukarı yukarı. Peki biz ne dedik? 106.074 geçilmesin abi. Bunun ana hedefi 80.000 dedik. Kanalımda hala duruyor. Ben bunu yaklaşık 40-45 gün önce neredeyse söyledim yani. Ve her haftada söylüyorum. Bitcoin ne diyorum? Aksiyon Şubat'ın ikinci haftasında 10 ile 15 aralığında gelmeye meyilli olur. Ve bu da Neo Wave'den dolayı vermiş olduğum zaman analizlerinin tutarlılığı. Yani bugünlerde fiyatlardan bir değişim, bir yön, trend değişimi göreceğiz. Hani doğalı bu. Geliyor artık yavaş yavaş. Hani ondan dolayı bunları anlatıyorum. Şimdi burada da price action olarak size Elliot'ı buraya sayamadığım için, gösteremediğim için daha doğrusu, sayıp da yani burada kafanızı ağrıtmak istemediğim için size basitçe şunu kullanıyorum ve herkes kullanabilir yani, çok basittir bakın arkadaşlar. Trend içinden nereye çıktı fiyat? Yön orası, bitti. Yön orası. Yani buradan 106.074'ten de short açan ben, kırılımı gördüğüm zaman da shortumu hiç kapatmayacağım, düşsün nereye kadar diyen de benim yani. Kendi işlemlerimi böyle aldım. Ve şu an mesela buradaki fiyatın şu bölümünden sağlıklı bir şekilde Bitcoin'den %12 alındı yani. Buradaki %12, hadi siz bu kadar sert satışta korktunuz, hemen kar alıp kapattınız diye düşünün. Ya da kar cebe yakışır, korkmadınız, kar cebime yakışır, ben %10 alıp çıkıyorum dediniz. Küçük bir kaldıraç 2x ile girseniz %20 yapılıyor yani. Hani kaldıraçta kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben yüksek kaldıraçlar kullanmıyorum. Yani 2x, 3x, bazen 5x'i bulurum. Onun dışında yüksek kaldıraçlar kullanmıyorum. Diyorum ve biraz yorumlarınıza bakmak istiyorum arkadaşlar. Neler söylüyorsunuz? Nasıl gidiyor? Aşıyor mu konular sizi? Sıkılıyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Yazabilirsiniz bana.
Metin Akbulut demiş ki merhaba, sizi dinlerken mutlu oluyoruz hocam. Shiba'ya da bakabilir miyiz hocam? Bakacağım. Teşekkürler. Gerçekten ben de sizin yorumlarınızı okuyunca mutlu oluyorum. Yani diyorum ki yani en azından bunları anlattığım kitle bir şeylerin farkındalar. Manipüle olmaktan uzak kalsanız dahi benim için büyük bir başarıdır bu. Yani haberlerle o bunu demiş, şu şunu demiş, böyle Kısır Partisi'nde hanımefendilerin konuştuğu gibi konuşmak yerine o bunu demiş, bu bunu demiş değil. Bu böyle olabilme ihtimali şudur, olamama ihtimali şudur, benim olmasını düşündüğüm ihtimal de budur deyip analizi yapabilen sayısı çok az Türkiye'de. Ama bakın yurt dışında, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da ve Avrupa'da, Almanya'da özellikle Elliott Wave sayımı yapabilen, bu teknik analiz becerisine sahip kişiler var. Ve gerçekten çok yüklü aboneleri, videoları birçok şekilde dinleyen insanlar var. Yani yüz binlerce insanlar dinliyor arkadaşlar bunu. Çünkü neden? Onlar onun farkındalar. Ama bizim ülkemizde işte iş yerinden duydum, otobüsten duydum. İşte oradan gelmiş, bu gitmiş, o para kazanmış, dur ben de kazanayımla insanlar markete girdiği için bilinçsiz bir şekilde tokatlanmaya en açık ülke oluyoruz yani. Yani Doge diye bir şey çıkıyor, en çok bizim ülkedeki insanların elinde var. Elon Musk'ın elinde bizde olduğu kadar olduğunu sanmıyorum yani. Pepe diye bir coin çıkıyor, en çok bizde var. Luna çıkıyor, Luna en çok bizde var. Avax çıkıyor, CEO'su Türkmüş. Bize ne abi yani ne olduğunu. Mesela Türk olmasıyla Alman olmasının, İngiliz, Japon olmasının bizim için önemi ne yani? Adam bize AVAX mı veriyor cüzdanlarımıza? Alın hadi harcayın. Onlar AVAX yolluyorum size mi diyor yani? Hiçbir önemi yok ama algıya bakın. Türk. Ha bizden biri. O zaman alalım kardeşim. AVAX mı? Ver abi. Sar bize oradan bir 5 AVAX. Bizim Türkiye'nin AVAX aşkı buradan geliyor yani. Ha güzel fiyatlanmalar yaptı mı? Yaptı ama hala AVAX'ı dünyada en çok kullanmaya çalışan kitle bizim ülkemizde var. Google Trendlere girin mesela, AVAX yazın, en çok bizim ülkenin böyle renkli ayrıştığını görürsünüz. Birçok detay ve birçok metrik var. Ben bunları size sade bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Yayını da like'larsanız sevinirim bu arada. Tolga Yücelen merhaba, kolay gelsin. Merhaba Tolga. İlyas İpek demiş ki 2022'de Luna yüzünden ara vermiştik hocam. Seninle geri deneyeceğiz şansımızı. İlyas gerçekten sana Luna analizimi atacağım. Telegram'da seninle de buluşacağız İlyas. Yani ben burada yorum atanları, konuşanların yani cevapladığım için yorumların devamlı. Hani senin de Telegram grubuna çekeceğim. Yani bunu nasıl sağlayacağım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yorum atan kişilerin öncelikle hani 10 videoma, son 10 videoma yani. Son 10 videoma e, 6 ya da 7 tane yorum atmış. Her videoma bir tane, toplamda 6 videoma birer tane yorum atmış kişilere gerçekten ücretsiz bir şekilde bunu sağlayacağım. 2 ay ücretsiz bir şekilde sağlayacağım. Sizlerle beraber de tanışıp konuşacağım. Yani Telegram'dan açacağız. Herkese söz hakkı vereceğim sırasıyla. Herkes kendini anlatabilecek, ifade edebilecek. Analizlerimizi beraber geliştirebileceğiz, yapabileceğiz. O tarzda bir ortam oluşacak. Yani sen de gelirsen İlyas sevinirim. O kişilere de, seçtiğimiz kişilere de yani videonun altında mail adresini göndereceğim. O mail adresinde kendisinin Telegram linkini de atacağım. O Telegram linkine tıklayıp direkt bizim kanalımıza gelecek arkadaşlar. Onu da o şekilde sağlayacaklar. Benim arkadaşlar, onlar da söyledim. Fabio harikasın hocam Telegram için. Ya Fabio siz de öylesiniz, emin olun, bakın yani birbirimizi desteklediğimiz için burada büyüyoruz. Yani kanal çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani anormal bir şekilde büyüyor. Onu da söyleyeyim size. Ama bu konuda sizin de destekleriniz gerçekten önemli. Ben bunun farkındayım. O yüzden naçizane kabul ederseniz sevinirim. Beraber Telegram'da takılırız yani. Sadece muhabbet etsek de bize yeter diye düşünüyorum. Necati Burak Peker demiş ki Ömer hayırlı yayınlar. Render'a güncellemeni alırım demiş. Bakarız. Necati sıkıntı yok. Ama videonun son bölümünde dediğim gibi hani son yarım saat 40 dakikalık bölümünde coinlerinizin teker teker size söyleyeceğim. Hangi coin istiyorsunuz? Hepsine 3'er dakika 2'şer dakika zaman ayıracağım. Yaklaşık bir 6-7 tane coin bakacağım. Ee, Feda Yağmur Kahya demiş ki selam hocam, standart
Hangi günlerde paylaşım yapacaksınız? Bizleri bilgilendirirseniz sevinirim. Ya inanın bakın ben YouTube'a girdim şu an ama YouTube'da yani hiçbir şeyim yok, deneyimim yok. Bazı arkadaşlar hani kullandığım kelimelere de takılıyormuş. Akabinde çok söylüyorsun diye. Onların da eleştirilerini kabul ediyorum. Yalnız siz de şunu kabul edin. Ben bir TRT spikeri değilim. Burada yani o düzgün diksiyon eğitimlerini alarak buraya gelmiş birisi değilim. Normal sizden birisiyim. O şekilde doğal bir şekilde konuşuyorum. Bazen yanlışlarım olur. Uyarırsanız ben de dikkat etmeye çalışırım. Sıkıntı yok. Yani burada 2 günde bir video yapmaya çalışıyorum. Öncelikle onu söyleyebilirim. Her 2 günde bir fiyatların o elit dalgalarının sayımıyla beraber nereye gidebiliriz, neler yapabiliriz'i konuşmaya çalışıyorum. O yüzden de burada 2 günde bire standart koymaya çalıştım. Ama bazen benim de hayatımda yani 2 günde bir denk gelemiyor. 3 günde bire maksimum çıkarıyorum. Ama videolarımı gerçekten herkes dikkatlice izliyor. Faydalanabileceğini düşünüyorlar. O yüzden burayı şeysiz bırakmak istemiyorum. Hani videosuz bırakmak istemiyorum. Türkiye'de de güzel bir kitleye ulaşıp, kaliteli güzel bir kitleye ulaşıp beraber ehliyet öğretebileceğim insanlar çıkabilir. İnsanların en azından manipülasyona uğramasını engelleyebilirim. Kendimce bazı misyonlarım var. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Aynı zamanda Avrupa'da ve Amerika'da da benim analiz kanallarım mevcut. Oradaki kitlem de var. Onları da yakın zamanda sizlerle yani o kanallarıma da geçip izleyebilirsiniz. Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda o bölümde sizlere tanıtırım. Yani Almanca ve İngilizce olarak da burada yayınlarımı yapacağım. O yüzden oradaki kitlenin de beni mesela Almanya'dan izleyen çok fazla Türk var ama onu da söyleyen bazıları anlamıyor konuştuğum kelimeleri. O yüzden Almanca konuşacağım. Ve İngilizce olarak da Amerika'daki kanalım mevcut. Orada da etkileşimdeyim. Yani global olarak bunu yapıyorum. Ama kendi ülkeme de bunu yapmak istedim. Yani sizlerle de tanışmak, kendi ülkemdeki insanlarla da yani etkileşimde olmak istedim. Yoksa sadece yurt dışı ile alakalı yapmış olduğum kanallardaki başarı benim için yeterli olacaktır. Ama sizlerle beraber de olmak benim için en samimi tarafı bu işin. En azından samimi bir kitleyle, düzgün bir kitleyle, kaliteli bir kitleyle, uçanla kaçanla işi olmayan ama gerçekten sağlıklı bir trade yapma yetisine kazanmak isteyen ya da kazanmış bizi dinlemek isteyen kitleyle beraber olmak istiyorum. Umarım bunu başarırım. Hakan Kaptan, delikanlı tebrik ederim. 60 yaşındayım. Yorumlarınla alsat yapıyorum. Vallahi Hakan amcacım diyeyim ben size. Şimdi Hakan amca bak benim dediklerimle işlemlere girip çıkmak yani risklidir. Onu sana söyleyeyim. Ben de bir insanım. Yanılabilirim. Hani bu tarz şeyleri yapmak yatırım tavsiyesi moduna geçiyor. Ben öyle biri değilim. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Lütfen dikkat et derim. En azından benim yaptığım analizlerin tutarlılığını bir süre ölç, biç. Kendi kararını ver. Ömer böyle söyledi buraya gidecek, Ömer şuraya gidecek tamam tutturuyor okey ama işlem alma konusuna geçtiğin zaman iyi bir setup kurma bilgisine sahip olman lazım. Bakın ben niye 2x kaldıraç kullanıyorum da 100x kullanmıyorum? 106.074 sayısını söylüyorum. %1 üstüne çıkmıyor. 100x de açabilirim. Niye açmıyorum? Yani bunlar çok önemli. Setup nasıl kuruluru iyi bir gün sizlere gerçekten setup nasıl kurulur anlatacağım sizlere. Nasıl setuplar kuruyorum ben? Neler yapıyorum? Kurarken nasıl düşüncelerim var? Elimdeki parayı nasıl yönetiyorum? Bunları size anlatıp hani sizlere bir şeyler katmayı düşünüyorum açıkçası. Yani yani bir de benden dinleyin diyelim. Hani bilmiyorsunuz değil de bir de benden dinleyin. Ercan demiş ki eğitim ver hocam şu bilmeyenlere versinler 500 dolar öğrensinler demiş. Vallahi Ercan şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten eğitim vermek uzun ve meşakkatli bir iş. Hele Elliot öğretmek gerçekten yani benim için çok zor. Şunu söyleyebilirim. Elliot'ı gerçekten öğrenmek isteyen kişiye benim oturup birebir maksimum ya da 3 kişiyle 3 kişilik bir kanalla maksimum 3 kişi olacak şekilde ben anlatacağım. O 3 kişi dinleyecek. Onların bana sorduklarını ben cevaplayacağım. Onlar birbirlerinin kafalarını kurcalamayacak.
O tarz bir 3 kişi ama tercihen birebir de oturup 4 ay minimum eğitim vermem lazım ki bir kişiyi Elliott Wave stratejisine adapte edebileyim yani. Bunu çünkü zamanında denedim ve uzun bir süreç. Ama yapılmaz değil. Çok istekli olan bir insanın öğrenmeyeceği de bir şey değildir arkadaşlar. Yani böyle atla deve de değil. Ama biraz matematik, biraz kombinasyon becerisi isteyen bir konu. Ya 382 miydi? 1618 miydi? Ya nasıl olacak? Nasıl bitecek? Yani onlar da böyle karman çorman olmaması, beni söylediğimi anlayabilmesi gerekiyor karşıdaki kişinin. İstekli olan bir insan da öğrenir. Çok istekli bir insana da bunu öğretebilirim. Sıkıntı yok. Hocam hangi üniversite mezunusunuz? Ee, Bunu söylemeli miyim bilmiyorum. Ama İstanbul'da bir teknik üniversiteden mezunum ve mühendisim arkadaşlar. Ben İstanbul'da okudum. İstanbul'daki bir teknik üniversiteden mezun oldum. Fabio, hocam Dubai'de bekleriz. Almancanız var mı? Ich lerne Deutsch. Fabio. Bugüne kadar zarar etmedik evlat demiş. Hakan amca sen bizi tuttun ya. Hakan amca uçurup kaçırmıyoruz. Roket atmıyoruz. 100x gidecek, 50x gidecek. Geçen bir arkadaş şey yazmış. Diyor ki ya diyor devamlı bunu söylüyorsun da diyor markette diyor ben böyle birine rast gelmedim diyor. Sizler rast geldiyseniz böyle 50x uçacak coin sepeti, 100x uçacak coin sepeti, XRP'de 50 dolar, 25 dolar, 100 dolar hedeflerini veren insanları duyduysanız lütfen yorumlara evet duyduk der misiniz ya da duymadıysanız hayır duymadım der misiniz yani? Gerçekten merak ediyorum bunlardan böyle şeyler duydunuz mu? Resul şöyle söyleyeyim. İşte benim o kanalları şu an arkadaşlar yönetiyorlar. Aynı burada Telegram'ı nasıl zamanını geldiği zaman açarım dediğim gibi o zamanda geldiği zaman sizlere bunun linkini de gösteririm. Sıkıntı yok yani. Birkaç gün sonra bir iki tane aktif gerçekleştirmem gereken olay var. Onları yaptıktan sonra yasal olarak başlıyorum. Videolar hazır, editler hazır, her şey hazır. Ee, Bir süreci var bu işin. Onu hallettikten sonra yayınlardayım. Bir tane teknik analiz kanalında beraber ortaklaşa bir İngilizle beraber ehliyet sayımı yapıyorum. Onları da oradan paylaşıyorum. Şu an kendi kanalımla beraber bir kitleye tekrardan hitap edeceğim. İlyas İpek demiş ki Sefa bir şey demiş ki duymadım daha o kadar atan olmadı demiş. O zaman Sefa sana birkaç video göndereyim ben. Belli hocam. Prestijli bir üniversiteden mezunsunuz. İki dil bilmek her babayiğidin hakkı değil. Teşekkürler Furkan. Zamanla öğreneceğiz inşallah. Daha da iyi öğreniriz umarım bakalım. Resul Kıyak demiş ki 2017'den beri kriptodayım. Bu zamana kadar tek bildiğim sabırdı. Sizi tanıyınca genel olarak yön tayinlerinde sıkıntı çekmiyorum. Özellikle AVAX 35-36 dolarken 23-24 civarını gösteriyordunuz demiş. Bak Resul. Gerçekten ben unutuyorum bunu yayınlarda. Yani bu tarz ne geldi ne gitti çok koyun bakıyoruz. Çok hedef geliyor. Ben hangisinin gelip gelmediğini de hatırlamıyorum ama bak bu dediğin doğru. Gelin AVAX'a bakalım arkadaşlar. Bitcoin yükseliyor. Dakikalığa geçelim şimdi bir. Dakikalıkta ne dedik? O analizi sildik mi biz az önce? Evet sildik. Neyse sıkıntı yok. Ben şimdi şuraya şöyle bir Elliott Wave sayımını tekrar yapayım kısaca. Buradaki dalga 3 mü 5 mi konuşacağız. Biz ne dedik? Önce şurası 1, 2, 3, 4, 5. dalga. Buradaki dalga yapısı bizim için leading diagonal denen başlangıç dalgası aslında. Hani başlangıç diagonali diyebilirim Türkçe olarak. Başlangıç diagonali. Yani bu bir başlangıç beşlisi düşünebilirsiniz. Buradaki hareketle işte 1, 2, 3, 4, 5. dalgayı yaptıktan sonra biz buraya fraktalı birleştirmek için 1 diyoruz. Ya da A.
Buraya 2 diyoruz ya da B. Buraya 3 diyoruz ya da C. Bundan sonrası 4 ve 5 yadası falan filan yok. Şimdi o yadaları çizeceğim buraya. Burası A, burası B, burası C olabilir arkadaşlar. C olursa dördüncü dalga derinleşerek düşer. Ama biz 4 diye düşünmeyiz bunu. Yani bu şöyle gerçek. C ise fiyat böyle olur. 3 ise fiyat 4-5 yapar. Bunu nasıl anlayacağız dedik. Elliott Wave stratejisiyle de buradaki bölümlerden biz Fibonacci'yi kullanacağız. Fibonacci'nin 1618'lik seviyesi bizlere bu bölümde eğer ki düşüş gelirse buranın C olduğu, 3 olmadığı ama fiyat yukarı doğru yükselir 1618'e gelirse o zaman da fiyatın 3 olduğunu konuşuruz dedik. Şu an bakın fiyat ne yapıyor? Daha fiyat ben yayını açtığımda buralardaydı. Yukarı doğru 3 ihtimalini konuştuk. Burası yükseldi şu an mesela. Şimdi bakın burada fiyat benim tahmin ettiğim yön şöyle. Burası ana yapıda 1, burası ana yapıda 2, burası ana yapıda 3, 4, 5. 4 de muhtemelen şurada 97.200'lere kadar gelir. 5. dalga. Şimdi 3'ün şöyle bir ihtimali de var. Bunu da size söyleyeyim. 3 çok sert bir şekilde yükselerek 2618'e kadar da yükselebilir. Hani hemen 5 demeye 3 demeye gerek yok. Fiyata siz 2 deyip 382'den longluyorsanız eğer, yani bir Elliott'cu nasıl işlem alır? Fiyat buradan 382 seviyesinden pozitif yönde red yiyorsa, price action'da kullanıyorsanız eğer, kırılımla long alınacak yer burası oluyor arkadaşlar. Sonra Bitcoin'de %2,5'luk kar elde ediyorsunuz. Buradaki desteklerin pozitifliğini gördüğünüz için de stopu bu bölüme atabilirsiniz. Yani ben bu şekilde yapıyorum. İnceleyin, öğrenmeye çalışın derim. Şimdi bu bölümlerde geçtikten sonra arkadaşlar şu 98.200'lerden Bitcoin'de böyle bir satış yiyebiliriz. Bakın şu an şu bölümdeki kutunun içine biraz çıktı ama fiyat bir 3 dalgasının etkileşiminde değil. Fiyatın şuraya kadar sert bir şekilde gelmesi lazım. Eğer ki buraya bu 98.200'lere de sert fiyat atarsa ben şunu rahatlıkla söyleyeceğim. Burada bir C yapısı değil, beşli bir yapı var. Burası 3, burası 4, burası 5 değil. 3 olması için buraların denenmesi lazım. Ama burası da C ise eğer, yani 0, A, B, C ise fiyatın buradan hemen 382'yi kırması lazım. Bakın nasıl kıracak? Şunu siliyorum. Fiyatın buradaki 382'yi hemen reddetmesi lazım. Yani şurasına 96.270 dolarlara kadar sert düşüş yapıp burayı kırması lazım. Akabinde buradan yükseliş gelirse, böyle bir düşüşten sonra yükseliş gelirse de buradan short girerek son yönünü buradan alırım. Bakın C ihtimaline bakın. Bir de 3 ihtimaline bakın. Ne kadar ters. Düzgün kurgulayamazsak eğer biz bu işleri tamamıyla ters, pataküte her şey yapayalnız olur yani. O yüzden dalga sayımları önemli. Ben de bunları detaylı bir şekilde sayıyorum. Tutarlılığımız oradan geliyor aslında. Şimdi İrfan da demiş ki bolca duydum demiş mesela İrfan Şahin. Yani ben bunları bolca duydum demiş Sefa. Duyanlar da var, duymayanlar da var ama ben de duydum. Yukarıda yorumumu görmediniz demiş İlyas İpek. Tekrar yazayım. 1 dakikalık mumlarda koyduğunuz 3, 4, 5 geliyor gibi demiş. Geldi herhalde şu an İlyas. Cem Bakaçhan demiş ki eski dublaj sanatçısıyım. Diksiyon konusunda yalnız değilsiniz üstadım. İstemeniz yeter demiş. Çok teşekkür ederim Cem. Ama emin ol şu sıralar yoğunum. Hani bir kursa daha, bir bilgiye erişmek için daha ayıracağım çok az vaktim var. Onu da artık kendime ayırmaya çalışıyorum diye söyleyebilirim. Yoğunum. Yoğun olmasam her gün kısa kısa videolar, belki farklı farklı coinlerin incelemesini yapıp atabilirim. Her gün canlı yayın yapabilirim ama gerçekten yoğunum. Belli kendi işlerim, odaklandığım birçok şey var. Onlara da vakit ayırmam gerekiyor. Hani burada hobi amaçlı yaptığım bir iş olduğu için bu bölümde YouTube'da
Bu kadar vakit ayırabiliyorum. Hayrettin Tony demiş ki dostum mikrofona biraz yaklaş. Sesim nasıl ama mikrofon şu an herkes mi aynı şekilde düşük duyuyor bilmiyorum. Fatma Yılmaz demiş ki evet o videoyu izledim hocam hatırlıyorum 22'lere gelebilir dediğinizi. Teşekkürler Fatma. Yani söylediğimiz birçok hedef geldi. AVAX'ı açalım dedik açmayı unuttuk. Şimdi geçelim AVAX'a. Bakın Bitcoin'i konuştuk. Birazdan tekrardan geleceğim Bitcoin'e. Şimdi hangisinin gerçekleştiğine siz karar vereceksiniz. C mi? 3 mü? Siz karar vereceksiniz. Şimdi gelelim AVAX'a. Şimdi son yayında AVAX'a ne demişiz? Ne olmuş? O videoyu normalde alır bulurdum ama şu an bulamıyorum. Ama analizimiz burada duruyor arkadaşlar. Ne demiştik? Biz ayın 9'unda çektik videoyu. Şurada. Dedik ki bu fiyat buraya kadar bakın ta buralardayken konuştuk. AVAX böyle bir kutunun içine düşer. Burada yataylar bir yukarı bir aşağı böyle hemen 40'lar elleri hedef vermeyin. Böyle bir anda 10'ları 5'leri de hedef vermeyin. Bu fiyat yataylayacak. Sonra şöyle bir yeşil tren çizdik. Bakın düşecek dedik buraya. Alt banttan 24'lerden destek alıp 27.500 kanal orta bandına kadar da çıkma ihtimali var dedik. AVAX'ta yüzde kaçlık bir kar bölümünü görmüşüz? %13'lük bir kar bölümü görmüşüz. 27.500 demişiz ama fiyat 27'den dönmüş. Yani bunu zaten ben size milimetrik olarak şu sayı kesin saydır demiyorum. Bir aralık orada da videoda da söyledim. 27 ile 28 aralığı orta banda da gelen 27,5 olduğu için hedef ortalama böyle bir şeydir. Ama yönü yanlış bilemeyiz arkadaşlar. Sayılar 50 sent, 10 sent böyle hatalı olabilir. Yani onu da bulduğumuz yerler var. Hatasız da bulduğumuz yerler var ama bu konuda iddialı olmak da piyasada çok fazla para kaybettirir. Yani öyle 3 dolar yani 3 sent, 2 sent, 1 sent gibi şeyler önemli değil. Benim için en azından önemli değil. Bu bölümdeki yönüm doğru. Ben %13'lük bir bölümü yakaladım burada. Bitti yani. Önemli olan bu. Yani illa buraya kadar gelsin de ben oradan çıkayım da demiyorum. Bölümde belli bir kar gördüğüm zaman kaçarım yani. Şimdi Fatma Hanım'ın da dediği gibi biz burada bakın. Yeni gelenler biliyor mu bilmiyorum ama biz burada şu bölüm ne dedik? Dedik ki burada aşağı yukarı harakiri yaptılar. Çöp bir bölge. Burada işlem alınmaz. Burayı ne yapacağız? Görmeyeceğiz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Diyoruz ki böyle bir fiyat yok. AVAX ne tarafa patlayacak? Aşağıya patladı. Biz de kırmızıyı zaten çizdik. Dedik ki bu aşağıya doğru eğilimli olacak. Ve fiyat daha 37-38'lerdeyken 20'leri 24'leri kanal alt bantları konuşuyorduk. Hedefimizi buraya attık. Tek kriterimiz neydi? Şuydu. Dedik ki şu kapatayım. Bakın insanlar şurada alıştırıldı dedim durdum. Hatırlıyorsunuzdur. Bakın şu bölümde insanlar deli gibi long açıyor. Fiyat bunun altına sarksa da sıkıntı yok. Kanka diyor yükseliyor diyor sen long aç. Açıyorlar. Kar ediyorlar. Geliyor düşüyor yaklaşmıyor ama olsun olsun hadi al diyor. Gidecek diyor. Long açıyorlar. Fiyat buraya geliyor. Bakın gene long açıyorlar. Kazanıyorlar. Yani çünkü destek çalışıyor diyorlar yani. Sonra fiyat geliyor tekrardan biraz altına sarksa da topladı kendini yükseliyor diyorlar. Gene long alıp kar ediyorlar. Bakın hele şu bölüme bakın. Bu bölümden 1, 2, 3, 4 tane işlem veriyor. Ve artık bu bölüm o kadar ezberlenmiş bir bölüm ki yani o AVAX'a geldim abi 34 35 dedim long'u yapıştır gözünü kapat. Millet birbirine artık böyle yani o kadar emin konuşuyor yani. AVAX'ta dönecek abi zaten 34'leri kıramadı aşağı gidecek. Benim düşüncem neydi videolarda size söylediğim? Arkadaşlar ezberletilmiş bölgelerde millet öyle bir patlatırlar ki buraya bir daha getirirler long açtırırlar sonra çok sert bir şekilde bir çekerler aşağıya. Yükselişi geri getirdiler bakın. Dikkatli bakın. Yükselişi geri getirirler. Bunlar işte balina manipülasyonu, market manipülasyonu bunlar. Bak, gene üstüne çıktı. Tamam, aynı buradaki gibi. Bak burada da biraz altına sarkmıştı ama yükseldi. Burada da biraz altına sarkmıştı ama yükseldi. Ya burada da biraz altına sarktı ama yükseldi. Bak gene kırdı gidiyor 34'leri. Long abi long derken çat. Hatta söylediğim söz şuydu. Burada pat küt diye böyle bir düşüş gelir. Adam stopunu kapatamaz yani. O kadar hızlı bir düşüş gelir. Ve gelecek yerlerde bu bölümler dedik. Yani 24, 22 bu aralık gelir dedik yani. Her türlü gelir.
Denenmesi gereken yer burasıdır. Yani bu bölümdeki psikolojiyi ben size anlatıyorum. Fiyatı mesela fiyatı şu an yanda görüyorsunuz. Fiyatı şu an görmeyin. Fiyatsız bir şey anlatıyorum ben size. Psikolojisini anlatıyorum insanların. 34'e geldi mi long, 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 long. Alıştırılan insanlar daha yüklü parayla girerler arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradaki desteğin çalıştığını bir kere gördün, 100 dolarla girdin. Ya bir daha girdin, 300 dolarla girdin. Lan abi buraya geliyor, yükseliyor bu ya, durmuyor ya. Ben şuradan bu sefer 1000 dolarla gireyim. Gene yükseldi. Kar çok iyi. Çok güzel karlar ediyorum. Geldin abi, ben bundan sonra kaldıraçı niye 5x 10x kullanıyorum ki? 50x açacağım ya. 34 çok iyi bir sayı. İyi sayı yakaladım diyor insanlar. Sonra 34'ten bir daha long açıyor. Biraz kar ettiğini düşünüyor. Bir daha derken burada son açmış olduğu kaldıraç muhtemelen 100x. Ve buradaki bütün parayla giriyor. Ondan sonra market diyor gel buraya. Battım, öldüm, bittim. Her şeyi burada yaşıyorlar işte arkadaşlar. Bu psikoloji. Marketin psikolojisi denen olay bu. Yani AVAX'ta hedef neresi hocam? Ya onu balina karar veriyor, ben değil. Ama ben yüklü kasaların nereye hacim itekleyeceklerini, nereye fiyatın evrilebileceklerini Elliot'la bulmaya çalışan birisiyim. Yoksa hani benim de Binance'te tanıdığım bir CEO yok ya da Trump'ı da tanımıyorum. Trump abi ne zaman manipüle başlatacak, hani sen bize söyle ki bir iki coin, Trump coin'i ben herkesten önce alayım, hype'leyeyim falan filan. Trump'ı da tanımıyorum. Eşi Melina'yı da tanımıyorum. Herhangi bir akrabasını da tanımıyorum. Yani ne bileyim Luna'nın CEO'sunu da tanımıyorum. İşte Ethereum'un sahibini de tanımıyorum. Yani AVAX'ı üreten o Türk'ü de tanımıyorum yani. Hiçbirini tanımıyorum ama tanıdığım bir şey var. Paralı insanlar nasıl düşünür ve hareket eder? Bildiğim şey bu. Bunun da belli metriklerle, Fibonacci metrikleriyle nerelere kadar fiyatın evrilebileceğini bulmaya çalışıyorum. Fatma Hanım güzel hatırlattı. Yani bu bölüm sizler için umarım after before değerindedir. Neler konuştuğumuzu hatırlıyorsunuz. Biz Ocak'ta, bakın buralarda, aralıklarda, Ocağın 20'leriydi biz bunları söylediğimizde. Neredeyse bir ay geçti. Biz 20'leri konuşuyorduk. Yani hatta bir arkadaş bana şey söylemişti. Hocam ben inanmıyordum sizin böyle, yani o hedefler biraz fazla geliyordu gibi ama geldiğini gördüm dedi. Abone oldum tekrardan dedi. Şimdi bu işlerdeki başarının sırrı arkadaşlar kesinlikle e, FOMO'lanmamak. Kendi kendinizi gaza getirmemek. Para kazandınız diye şımarmamak. Hani parayı kaybettiğiniz zaman da kahrolsun dememek yani. Ne kızmak ne çok mutlu olmak. Biraz robotvari hareket etmek gerekiyor bu piyasada. İşte mesela nedir? Fiyat gelir. Bakın 0.5 ya da 618'den red yediyse, Elliot olarak söylüyorum bunu. Bak 618'den yiyeceği red net birebiri hedeflettirir. Ama 0.5'indeki red birebirden fazlasına da gidebilir. Şimdi gelin bakalım Fibonacci'nin dediği şey doğru mu? Verdiği seviyeler bunlar. 23, 25, 27. Ve birebirden fazlasına gideceği için birebiri bunun 25'li seviye arkadaşlar. Birebiri 25'li seviye. Birebirden fazlasına gideceği için de 25'in de o fiyatı tutmayacağını, 23-22 bantlarının tutabileceğini söylüyor. Elliot bunu bulmuş arkadaşlar. Yaklaşık 100 yıl önce bulmuş adam yani. Adam kağıtlara grafik çize çize, onları cetvelle ölçe ölçe bulmuş. Bugün elimizin altındaki teknolojiyle biz çok daha rahat bunu hemen çizip çat 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 sizlere gösterebiliyoruz. Yoksa bu mumların hepsinin oluşmasını beklemek, günlerce beklemek çok zor yani. Şimdi tekrardan yorumlarınıza dönüyorum arkadaşlar. Yayın hoşunuza gidiyor mu? Sefa Bişi demiş ki videonun başından beri izliyorum. İlk defa izliyorum seni. Ama nokta atışı yapan ilk defa seni gördüm şimdiye kadar. Ben bir şey izlememişim. Teşekkür ederim. Sefa gerçekten mahcup ediyorsun. Teşekkür ederim ben de. Emin olun ki yurt dışında birçok kişi bu tarz sistemlerle, Elliott Wave ile işlem alma yetisine sahip insanları takip ediyor. Bizim ülkede herkes YouTuber olmanın peşinde olduğu için kaliteli analizi yapabilen çok az sayı var. Yani çok az sayıda insan var. Onlar da zaten hani bunu anlatma yetisinde de değiller. Anlatmayı da düşünmezler yani. Ama ben
dediğim gibi hani boş zamanımda hobi olsun, insanlar faydalanabiliyorsa faydalansın. Faydam da olabiliyorsa faydalanayım. Yani hani bilgi olarak bir şeyler aktarmaya çalışayım. Yani size alın, satın, tutun. Ya işte şu olur, bu olur değil. İhtimalleri konuşuyorum. Yani benim ihtimalim şu. Fiyat buradan Elliott Wave'in bildiğim için buradaki bir üçlü formasyonla tekrardan çıkan dalganın üçlü düşeceğini biliyorum. Bakın üçlü bir yapı, üçlü bir yapı, üçlü bir yapı. Buradaki bölüm 0,5618 reddini yerse son üçlü yapı buradaki dalganın boyunun bire birinden fazladır. Yani bire biri buysa eğer bunu altına indirin bu çizginin bire birinden fazla olur. Yani fiyat buralara gelir. Bu çok bakın çok basitçe çizdiğim bir şey. Ama bunu bu şekilde çizmek falan bayağı uzun zaman alıyor. Benim yani analizlerime çalışıp burada ben sizlere e, video atıyorum. Anlık da mesela dakikalıkta hani dakikalıkta Bitcoin'e bakalım ne yapmış yani. Anlıkta dakikalıkta çiziyorum. Şimdi sizlere sordum. Bu burayı kıracak mı kıramayacak mı? Sizce ne düşünüyorsunuz? Burası C miydi 3 müydü? Burası 3 mü C mi? Sizce ne? Fatma Yılmaz demiş ki ben olsam aşağı çekerim patlatırım demiştiniz. Gerçekten bunları söyledik. Fatma Hanım yani bu fiyatların bu hareketlerin hepsini bu şekilde konuştuk. Ben olsam bunu yaparım dedim ve market bunu yaptı. Ben market değilim ama. Ama marketi tanıyorum yani. İlyas İpek demiş ki çok haklısınız hocam. Teşekkürler İlyas. Azrail demiş ki reis Solana demiş. Hadi reis bir Solana baksın o zaman. Bitcoin'e gelelim. Şunu bir 4 saatlik yapayım. Solana nerede? Solana burada. Şimdi Solana'da biz gene ayın 8'inde yapmış olduğumuz analizde dedik ki bu bölümlerden buraya doğru bir yükseliş bekliyoruz. Nereye kadar gider? Bu bölümdeki 618 seviyesine kadar hedef doğaldır. 618'e kadar geldi. 786 bölümüne de gelebilir. 618, 786 ilk hedefidir Solana'nın. Ve bunu söylediğimizde Solana 190'lardaydı yani buralardaydı fiyat. Şuralardaydı. Ve buradaki hareketten sonra bu çıkış dalgasının tekrardan bir düşüşe evrileceğini, düşüşten sonra da bir çıkış geleceğini, yönün yukarı olduğunu koyduk. Ama Fibonacci ile de bunu düzgün bir şekilde desteklersek bu analiz burada kalsın. 618'ine kadar bakın 618 reddini görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kere red yemiş. Gelmiş ikinci kere red yemiş. Üçüncüye yetişememiş. Demek ki ne? Short. Ve bunun da bir düşen kanalını çizmek aslında bunu daha güzel analiz etmektir. Yani basit açıdan fiyatlara çok basit bakmak gerekir. Böyle indikatörlerle 100 tane renkli renkli şeylerle bakmak emin olun kafayı çok karıştıran şeyler. Sadece bakın mesela basit bir kanalla bu stratejiyi oturtabileceğinizi söylüyorum size. Deneyin. Bakın orta bandı tutmuşsa eğer fiyatı alt bandı hedeftir. Ama orta bandı fiyatı tuttuysa üst band hedeftir. Burası tutamadıysa aşağıya düşer. 177'leri görür. Ama şu an 4 saatlik bazda tutuyorsa fiyatta bir yükselim eğimi varsa Bitcoin'de de bu varsa demek ki 200 dolarlara yakın bir hareketini hazırlamaya çalışıyor şu an Solana. Şimdi bir düşen trend en sonu kırılır yukarıya. Yukarı giden bir yükselen trend de en sonu aşağıya doğru kırılır. Bunu her zaman bilincinde olmak lazım. Önemli olan kırılım nerede gelecek? Yani şuradaki bir hareketle. Şimdi bakın. Tersten bakalım. Diyelim ki buradaki çıkış dalgasının yani şuradaki çıkış dalgasının neresine kadar gelmiş? Allah Allah. Gene 618'ine kadar gelmiş. Bunlar şaka mı arkadaşlar? Peki 618'in hedefi neydi? Long'daki hedefi şudur. 1'e 1'dir. Yani 244 dolarlar 237 dolar bölümü long'daki hedefidir. Atak gelir kanalı kırarsa benim hedefleyeceğim yerler. Ama şuradaki 618 reddinin de 1'e 1'i hedef vermesi lazım. Hedef verirse eğer ne der bize? 1'e 1'e kadar bekle de diyebilir. Yani nereye kadar? Şu bölümü bekle diyebilir bize yani. Şimdi bu mu olacak, bu mu olacak? Ha buna nasıl karar veriyoruz? İşte bunu oturup düşünmek, setupları hazırlamak uzun bir süreç. Benim düşüncem şu, kısaca bahsedeyim.
Ben buradaki fiyat hareketinin belki bir kere son bir sert satış, belki 189 da bir sayıdır. Bu da 618'dir. Bu da tutan bir sayıdır. Ama burası genelde güçlü bir tutan seviye olmadığı için bu ihtimaller daha yüksektir. Buraya gelmesi doğaldır. Ama bu 189 bölümünün sert bir şekilde hacimli bir şekilde yükselmesi ve düşen kanalında kırılmasını sağlarsa ben kaldırır bunu 247'lere hedeflerim yani. %20'lik bir artış beklerim Solana'dan. Reis Solana baktı. Umarım hoşuna gitmiştir. Azrail. Gürkan Sucu demiş ki emeğine sağlık. Teşekkürler Gürkan. İrfan Şahin demiş ki ilk defa dinliyorum. Çok eğitici demiş. Teşekkürler İrfan. Hocam Cardano lütfen. Fabio'na bakacağım şimdi. Hadi gel bir Cardano'ya bakalım. Nasılmış? Şimdi bak. Buradaki hareketler Fabiano. Öncelikle şunu biz bir trend içine alalım. Hiçbir şey yani senin de bu şekilde bakabilmeni yani bu videoyu tekrardan izleyip sen de adayı bana sormadan da kendin bu şekilde bakabilirsin. Şimdi şu bölüme birinci noktayı koydum. Şu bölüme ikinci noktayı koydum. Buraya da üçüncü noktayı koyarak bu bölümdeki üçlü yapıyı yani şurayı bir kanal içine aldım. Pardon. Şu bölümü. Benim işim bundan sonraki kanalla. Bundan öncekisiyle çok bir işim yok. Sadece test amaçlı orta bant çalışmış mı diye bakarım. Şunu bir çekerim. Bakarım ki orta bantta evet bir tutarlılık söz konusu. Evet bir red yemiş. Evet bir destek olmuş. Evet şuralarda bir şeyler olmuş. Bir red yemiş. Tamam. Kanalı kullanabilirim diyebiliyorum. Sonra şu çizmiş olduğum çizgiden sonra kanalı kullanmaya çalışıyorum. Bakıyorum orta bant neresi? Burası. Gelmiş çakılmış. Demek ki korkuya gerek yok. Cardano'da destek olabilecek yerlerken önceden burası. Burada da olabilir. İhtimali yüksektir. Gelip de buradan long açmam ama orta banda gelirse deneme ihtimalim vardır derim. Ben buradan işlem alabilirim. Sonra orta band kırıldı. Ne olur? Alt band hedef. Alt band kırıldı. Ne olur? Kanalı kopyalaman lazım. Klonlayıp altına getirirsin. Diğer orta band hedef olur. Bak geldi gördün mü? Orta band geldi. Yani burada kırıldı. Buraya kadar iner. Ya ben buna ekleyeyim nasıl olsa hemen yükselecek. Çok sert düştü. Buralardan giriş yapayım para ekleyeyim içeri dersen biraz sıkıntı yaşarsın. Fiyatın orta bandının beklenmesi gerekir. Fiyat paralar eklenmek için. Sonrasından da bu fiyat kendini orta banttan alt banttan destek beklediğimiz yerler bu iki noktalar ve orta bant. Bak sadece 4 noktaya odaklanıyorum. Başka fiyatın şu çöp dediğim yere odaklanmıyorum mesela. Bana ne buradan? %1 inmiş 3 çıkmış. 1 inmiş 3 çıkmış. Ne yaptığı belli değil. Nereye çıktı abi? Ada nereye çıktı? Nereden bu çöpün neresine aşağı mı düştü yukarı mı çıktı? Bu çöplüğün içinden şu tarafa doğru çıkmış. Demek ki long. Çıkış yönü long işte. Fiyatın yönünü gösterir bu yani. Çok basit anlatıyorum bakın hani bu kadar basit anlatıp ve kullanılabilir şekilde bir bilgi vermeye çalışıyorum. Umarım faydalanıyorsunuzdur. Bunlar basit bilgiler herkes uygulayabilir. Çok basit baktığınız zaman terste kalmazsınız. Haberlerle, Fed'le, Trump'la şunla bununla ilgilenmezsiniz. Peki kısaca ne söyleyebilirim sana Fabio? Şöyle bir şey çekerim. Fibonacci düzeltmesi. Şu kanallarımı. Orta bandın 0.5 bu bölüm olduğunu biliyoruz. Bak orta bandı şöyle işaretleyeceğim ve sileceğim. Sonra da üst bandı böyle yapacağım. Sonra bu iki kanalı siliyorum. Diyorum ki şu kanalın eğimleri. Kanallar burada. Ortası burada. Üstü burada. Peki fiyat nereye kadar kendisini atabilir? 0.5'ten bir kere red yemiş. İkinci kere red yemiş. Kırma olasılığı yüksek. Bunu neye dayanarak söylüyorum? İşte içindeki 1, 2, 3, 4, 5 itkisel dalgaya dayanarak söylüyorum. Bu benim Elliot tarzım. Ama sana Elliot anlatmıyorum. Şunu söylüyorum. Benim beklentim şu. Burada bir 4. Şurası bir 4. 5'i yapıp tekrardan düşüp 618'leri deneme ihtimali var. Ben böyle düşünüyorum. Orta bandı da fark ettiysen ilk geldiğinde red yedi orta bandtan kanaldan. Burası hani kanalın orta bandıydı.
Sonrasında kanalın üstüne attı. Retest ile oturdu ve fiyat 618'e geldi. Ha, buradan 618'i geçerse ne olur? 786 hedef. Orada ne var? Kanalın üst bandı var. Yani beklenebilecek hareket oluşumları bunlar olur. Ben nereden işlem almayı düşünürüm? Ben derim ki bir fiyat kendini göstersin, kırsın bakalım ne yapacak, kırabilecek mi? Pat buradan buraya gidecekmiş diye ben long açamam buradan. Ya biraz sonra Bitcoin'den 1, 2, 3, 4, 5 değil de ABC olursa çok sert satış gelir. Yani beşli bir yapıyla devam ederse düşüş böyle olur. Üçlü bir yapıyla giderse düşüş çok sert olur. Bitcoin düşerken bu da düşer. Gayet bu da düşer arkadaşlar. Yani o yüzden analizlerinizi oturtmak gerekir. Mesela gelip de buralardan nasıl işlem alınır? Hani bu işlem nasıl bir her yerden fiyata girilir mi? Hayır. Fiyatta belli bir düzeltme yerleri vardır. Bakın geliriz bakarız deriz ki ya 618'e gelmiş mi? 786'ya sıçramış mı? Bak 618'i çok güçlü geçmiş. 786'ya yakınsamış. Arasında 2 sent var. 2 sent. Hatta 2 sent bile değil. Hani 1 sentlik bir yer var burada arada. 1 sentlik bir fiyat aralığı. Bu %1 bile değil yani neredeyse. Buradan ben 618'i kırıp kıramadığını şöyle anlarım. Derim ki fiyatta 618 bandı tutarlı mı? Fiyat burayı test etmesi için önce 89 bölümüne gelmesi lazım. Geliyor mu? Gelmiyor. Aa bak pat düştü. Geldi tekrardan 618'e. 786'yı değil bak 889 bölümünü test etmesi lazım. Geldi mi 89'a? Gene gelemedi. Aa gene 618'in altında kapattı. Demek ki fiyat negatife evriliyor. Fiyat pozitif bir şeye evrilmiyor. Millete gel gel diyorlar. Çok hızlı yükselişlerle millet bunların yükseleceğine inanıyor. Şuradaki kitle inanıyor arkadaşlar. Bakın. Bu bölümdeki yükselişi görmüş iştahlı ve açgözlü kitle şuradaki yükselişlerin şöyle olacağını düşünüyor. Onlar bunu düşünürken algılarını bir kere kırıyorlar. Ya yok yok destek olur. Buralar destek demişti bizim bir arkadaş. Cardano'da haber var. Trump şunu dedi, Trump bunu dedi. Bu biraz daha yükseldi. İnsanlar biraz daha inandı. Ha ne diyor adam? Şunu diyor. Diyor ki bir daha yükselecek herhalde böyle. Bu kadar yükselişe inandırılmış insanlar aslında tokatlanıyor. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki burada bu kadar inanmış insanlar var. Bunların inançlarını ne zaman kıracaklar? Abi şuraya çok basit bir şekilde bir kanal çizersin. Kırıldığı zaman retestinden short'u açarsın, yönü görürsün yani. Bu bölümle ilgilenmezsin. Haberlerle ilgilenmezsin. İşte ada buradan şuraya kadar gelmiş. 3x yapmış. 3x yapmış mal buradan niye 5x yapmasın? Ben gireyim de alayım dersen buralardan inanır da alırsan düşüşte %60'lık terste kalırsın. O yüzden işlemlerde düzeltme her zaman beklenir. Bakın işlemlerdeki dalga boyutları böyledir. Siz işlemleri nerede alıyorsunuz onları kendinize iyi sorun. Benim işlem aldığım yerler genelde şu bölüm. Şu bölüm. Şu bölüm. Ben burayı buluyorum zaten. Dibi buluyorum yani. Burayı 100 dolar aşağı 100 dolar yukarı Bitcoin'de buluyorum. Yani 106.074'ü biliyorum. Ama 106.074 kırılabilir mi? Evet. Kırılamayacağını, oradan short gelmesi gerektiğini minimum bir 500 Bitcoin'le bazı balinaların shortlaması lazım. Fiyatın mum oluşturması lazım ki diyeyim ha buradan yüklü bir satış geldi de şöyle bir mum oluştu. Demek ki böyle bir 500'lü 600'lü Bitcoin'le shortlandı bu fiyat. Belki binli. Shortlandıysa tamam abi biz balinaların yanında yer alalım. Hamsi olmayalım. Ama bizim eğilimli insan psikolojisi ne der? Şunu der. Ya bu yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Hiç durmuyor. Dur bakayım biraz daha yükselecek mi? Evet evet evet. Ya keşke şuradan alsaydım ya der. Neyse fırsatı kaçırmayayım. Alayım der pat vururlar. Çünkü onun gibi insanlar, işi bilmeyen insanlar hep işin en sonunda o işin haberdar olurlar. İşin başında bilseler gelir buradan alırlardı zaten.
İşin başını bilmedikleri için gelip işin sonunda bu işe dahil oluyorlar. Korkuyorlar. Fiyat bir daha yükseliyor. Ya keşke satmasaydım ya. Terste kaldım, korktum bir an ama fiyat hala yükseliyormuş oysa ki. Ben alayım der. Şuradan alır, biraz kar görür. Bu sefer yaptım der ya. Bu sefer doğru işlemdeyim. Pat bir daha aşağı iner fiyat. Benim aslında analiz ettiğim şey insanların nerelerde nasıl psikolojide hareket ettiği. O insanları avlayan insanlar kim? Balinalar. Büyük fon yöneticileri. Ben de para kazanmak istiyorsam belli bir kitleyi avlamam gerekiyor. Ve ben de o avlayıcı insanların yanında olmam lazım. Siz mesela atıyorum aslan olursanız gidip bir tane ceylanı avlayabilirsiniz. Aslanlarla gezerseniz gidip ceylan avlayabilirsiniz. Ama gidip ceylanlarla gezerseniz aslan avlayamazsınız. Sizin ne tarafta olduğunuz çok önemli. Bakın çok basit örneklerle veriyorum bunları. Daha rahat anlamanız için aramızda her yaş aralığında insan var. Herkese hitap edecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. İsterseniz bunu yorumlarda biraz bahsedin nasıl gidiyor. Ona göre ben aksiyon alayım. İlyas İpek ben 3 gibi durduğunu düşünüyorum hocam. Tabii ki 3 yıldır hiçbir şekilde ilgilenmediğim için yanılabilirim. Ya yanılabilirsin hiç önemli değil. Ben de yanılabilirim ama mesela 3'ün kurallarını söyledik. 3 olabilmesi için 1618'e gitmesi lazım dedik. Hadi gel bir bakalım. Bitcoin ne yapmış o sıra? Mesela Bitcoin'e bizim ilk short dediğimiz yerden fiyat short yedi. Ha buradan 3'ün beşli formasyonunu yapıp şuraya kadar getirirse kendini ben üçüncü dalgaya gitti diyeceğim. Bundan sonra bir daha buraya düşerse 4 diyeceğim. Sonra beşi beklerim. Ama bak söylediğimiz yerden kafasına vurdular yani. Ama bunu küçük bir dalgayla sayımıyla da içindeki dalgaları sayarsak eğer burada bir üçlü yapı var. Bu da bir düşüş eğiliminde. Bu birazdan yükselecek. Öyle düşünüyorum. Çok sert bir satış gelmediği takdirde bunun da şuradan yükselişi söz konusu. Bakalım nereye evrilecek? Hani ben gelip de şuradan işlem alabilmem gerektiğini biliyorum. Az önce ben ne dedim? Dedim ki buradan 382'nin kırılamaması ve şuradaki trendinde kendini pozitif evrilmesiyle şuradan Bitcoin'e 500 belki 100 Bitcoin olarak işlemlere giren kitlenin mum oluşturmasıyla ben daldım işleme diyorum mesela ve fiyat yürüyor. Doğru yerdeyim. Doğru kişilerle beraberim. Aslanlarlayım yani. Ama sonrasından ne oluyor? Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Buradaki aslanlar buralardan ufak ufak ceylanlara burada aldıkları bitcoinleri verecekler yani. Şimdi buradan ufak bir tepki gelme ihtimali yüksek. Onu da getirdikten sonra eğer ki şu 5 3'ü bu boyutlara getirirse üçüncü dalgayı bitirdi diyebilirim. Ve sonrasından 4'e düşüş daha sert ve uzun süre bir gelebilir. O bölümü yaşadıktan sonra 5'e gideriz. Ondan sonra şuradaki düşüşü getiririz buraya koyarız arkadaşlar. Yani neymiş? Fiyat sonsuza kadar yükselemezmiş. Elliott Wave de bunu destekliyor. Tekrardan bir düşüş formasyonu gösteriyor bize. Ha bu kısa olur, uzun olur, şuralarda olur, buralarda olur. Onu Fibonacci ile bulmaya çalışacağız. Ali Nisangah Doğu demiş. Hocam Mina Coin hakkında ne düşünüyorsunuz? Emin ol ki Mina'ya benim kuzenimde vardı Mina. Onun dışında çok fazla bir bilgim yok hani Mina hakkında ne olur ne biter diye. Ama diyorsan Mina'ya bakalım. Ona bakmıştım en son ya. Aylıkta analizimiz var mı? Var. 0.5'ten red yerse sıkıntı demiştik. 0.5'ten red yemişti. Yani bu çok önce yapmış olduğum bir analiz. Benim listemde de var mı yok mu bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim bak. Mina'da bakmamız gereken şey şurada bir düşen yapının olduğu. Burada da orta bandına bakacağız. Bak aylıktan bakıyorum dikkat et. Aylıktan bakınca da potansiyel yerler daha bellidir. Az önce bir arkadaş da sormuştu hangi zaman dilimleri. Üst band, orta band, kırılım yok. Pozitif bir şey yok. Yok yani. Şimdi bunu
Umarım sen de görüyorsundur. Hadi bir de alt bant işaretleyelim. Eğer ki piyasaya bir güzel bir düzeltme gelir de Bitcoin o dediğimiz 79, 80, 85 aralığına bir hızlı bir iniş sağlarsa Mina'nın da 0.14 ile 0.9 aralığına aylık bazda baktığım için hedef olarak verebiliyorum. Avax'a da böyle bir haber konuşmuştuk. Pat diye düşmüştü. Şimdi önemli olan şey ne? Şuradaki dojimiz. Bak bu çok önemlidir. Bu price action'da benim en sevdiğim şeyler bunlardır mesela. Ben bunu kullanırım. Bu bölümden fiyatın aylık bazda kapanış yapmaması lazım. Kanalı siliyorum. Bak orta bantta duruyoruz. Biz kanalın üst bölümündeyiz. Yani pozitif bölümdeyiz. Yani kanalı yukarıya doğru kıracak bölümdeyiz. Ama orta banda gelip karar vermeye çalışıyor şu an Mina. Ne yapacağını bilmiyor. Bu bölümü kaybederse fiyat aşağı banda kadar Allah rahmet eylesin diyebilirim yani. Bunu siliyorum. Şimdi bak bölümleri görüyorsun. Bir kanalla çıkarttığımız bölümlere bak. Kanalla çıkarttığımız bölümlerden sonra kalan kutuların yerlerine bak. Şuradan short gelecek. Buradan short gelecek. Buradan long gelecek. Buralardan long gelmesi lazım. Gelmiş. Belli bir oranda long gelmiş. Ama price action ne diyor? Diyor ki şu bölümden diyor aylık kapanış yapmaması lazım benim için diyor ki ben bu trendin aşağı kırıldığını düşünmeyeyim. Farkındaysan 35.60 şu an fiyatın tam altı. Şurada da 35.58'i görüyorsun. Yani fiyat burada karar verecek. Yukarıda mı kalacak, aşağı mı inecek? Aylık olarak bunu söyleyebilirim. Aylıktan böyle bir analiz yaptıktan sonra şimdi gelelim 4 saatliğe. 4 saatlikte 1 dolardan short ihtimalini bize vermiş. 30 sente kadar düşürmüş bu bizim kanal sistemimiz. Yaklaşık olarak da %75'lik bir düşüş yaşamışız. Kısa vadede ne düşünmeliyiz? Kısa vadede ne bakabiliriz? Gene aynı şekilde senin kullanabileceğin yönde bir kanal çiziyorum. Bununla bakabiliriz. Bak buradan bir düşüş hareketi. Kanalın alt bandı test edilmiş. Altında kapatmamış. Orta bandı kırmaya çalışıyor. Kırarsa nereye kadar gider? Üst banda kadar gider. 42'lere kadar gider. Bu bölümü kırsa da çok sert bir eğimle yükseldiği için yani bak şöyle olursa eğer bir tık kendini kanalın üstüne atsa da geri düşer bu. Çünkü neden? Bu fiyat çok hızlı bir momentumla gidiyor. Çok büyük short baskısına karşı hızlı bir longa dönüşüyor. Aynı Bitcoin'de 106 binden 90 binlere gelip şu an buralarda böyle yataylamaya başladığı gibi bunun da böyle buralarda şu tarz bir hareketi olur diye düşünmekteyim. Böyle bir şey düşünüyorum yani. Kısa vadede yaklaşık hani bir 2 haftalık süreçte bu şekilde bir şey düşünüyorum. Ha Bitcoin dediğimiz evreleri atlatamaz da short yerse o şu aşağıdaki aylık olarak kanalın alt bandı dediğimiz yer benim için ideal yer olur. Bunu da söyledikten sonra hocam ENA çok ucuzladı gibi geliyor. Sizin görüşünüz nedir? Cemil Keleşer ENA bilmiyorum. ENA'ya bakayım. Yani bir fikrim yok bu coinler hakkında. Bu coinlerin hiçbirini kullanmıyorum arkadaşlar. Onu size söyleyeyim öncelikle. Hiçbirisini kullanmıyorum. Yani dediğiniz hiçbir coin'den yani ne projesidir nedir hiçbir bilgim yok. Bakın şimdi. Aylık bazda gene bakıyorum. Uzun vade bakmadan yönleri kolay kolay kimse kimseye söyleyemez. Kısa vadede her şey %5 %10 arasında oynar. Ama aylık vadede trendi görmek önemlidir. Şimdi aylık vade şunu görebiliyor musunuz acaba bilmiyorum. Bakın şurada bir yükselen trend var. Bu yükselen trend kırılmış. Short'a gelmiş. Nereye kadar gelir? Bakın şuradaki aylık dojiye kadar hedefi var diye düşünüyorum. 36'lar. Yani şu an fiyat 42'de ben 36'lara kadar düşmesini doğal bulurum bunun. Şimdi gelelim 4 saatliğe. Aylıktan 4 saatliğe geliyorum çünkü aradaki o günlük analizlere şu an ihtiyaç yok. Şu bölümlerden destek olabilir diye düşünmekteyim. Gelin bir bakalım Fibonacci ile o bölüm nerelere denk geliyor. Bakın görüyor musunuz 618'i bir tepki almış. Yani 618 bölgesini şöyle bir kutu içine alırsak 618.65 sapma payıyla beraber 618. Yani şu bölümü ben destek olarak düşünüyorum. Onu söyleyeyim size.
Şimdi yorumlara bakıyorum arkadaşlar tekrardan. Render'ı unutmayalım demiş Necati. Hadi render bakalım. En son herhalde gene sana bakmıştık. Vallahi analiz olduğu gibi duruyor şu an. Çok da değişen bir şey olmamış. Ne demişiz? Burada kanal alt band, orta banda kadar gelir. Böyle bir yataylık evresi yaşar. Kanalı kırarsa long alacağım yer burası. Kanalı kırmadığı takdirde de şu an orta bantta böyle inçik inçik hareketleri gerçekleşir. Yaklaşık olarak 5-6 dolarlar, yani günlük bazda hedefi. Günlük bazda söylüyorum. Orta bandı söylemek istiyorum sadece. Ama Fibonacci değeri olarak da 382'yi denedi mi bilmiyorum. Kısa vadede 5.30'lar bunun için bence denenebilir seviyeler yani. Bu bölüme kendini atabilir. Zaten 382.05 aralığı da bakın kanalın orta bandını yutuyor. Bu bölümün içine alıyor yani. Doğal bir yer burası aslında. Long'a evrilebilir, gidebilir ama short için bekleyeceğim yerler buralar olur. Düşünürüm yani. Hala render aynı söyleyebilirim. Videoyu ara ara tekrardan açıp bakarsın. Ömer hocam, Ethereum bakabilir misiniz? Altların atasında yön ne olur demiş Resul. Ethereum'u hiç sevmiyorum. Ethereum'u da kullanmıyorum. Benim Ethereum'da kullandığım bir sistem var. Onu size gün geldiğinde gösteririm. Sadece bir kanal çizeceğim. Kanalı kırmış diye düşünmekteyim. Umarım içine atmıştır kendini. Şuraya alayım. Bakın üst band short aşılamamış. Orta band long. Orta band long. Üst band aşılamadığı için tekrardan short geleceği belli. Fiyat bir üst tepeye çıkamıyor. Ve şurada bir price action'da kullanılan engulf yapısı var. Bu bölümü geçemezse hiçbir yere gidemez. Nereye kadar gelir? Tam buralara kadar gelebilme ihtimali var Ethereum'un. 1700-1500'lere kadar. Zaten fiyat 2100'e kadar düşmüş. 2100'den buradan long alınmış. 2140'tan buradan long alınmış. 270'ten buradan long alınmış. Demek ki fiyat bu kadar long alıştırılmış. Aynısını biz kullandığımız neresi vardı? AVAX vardı. O zaman ne yapacağız? Bu bekleyeceğiz. Bu bölümlerde neler olacağını izleyeceğiz. Yani Ethereum şu trendi kırıyor bak farkındaysan. Ama üstüne kapatmış çok kritik bir yerde. Yani ne yaptı? Şu an bakın kanalın tam üstünde yani. Nasıl evrilir dersen. Bence bu da şu anki marketin bir pozitif havasıyla biraz yukarı gidip bu bölümleri böyle tırpanlayacak diye düşünüyorum yani. Ethereum'da böyle bir hareket. Ethereum'da böyle 4000 bandına kadar bir hareket düşünmüyorum. Tam aksine düşüş senaryosunda bir düzeltmeyi yaşayıp aşağıya devam edebilir diye düşünüyorum yani. Ethereum'un genel anlamıyla böyle düşünüyorum. Mesela şurada şunu söyleyebilirdim. Mesela fiyata şuralarda analiz yapıyor olsaydık şunu diyecektim. Diyecektim ki burada bir üçlü düşüş var. Fiyat burada böyle iner çıkar iner çıkar iner çıkar. Bu üçlü düşüşü burada bitirdiyse eğer şu trendin kırılımıyla long yaşar. Alt trendin kırılımıyla da short'una devam eder. Burası çöp bir bölgedir arkadaşlar. Bakın çok basit anlatıyorum. Çöp bir bölge burası. Nereye kırarsa oraya gider arkadaşlar. Kırdı ve gitti. Bu kadar basit. Buralarda çok fikir alışverişi yapmaya gerek yok. Bu bölümler zaten en çok para kaybedilen bölümler şu bölümlerdir arkadaşlar. Long alırsın short'a döner. Short alırsın long'a döner. Bu bölümlerde akümülasyon denen şeyin farkında olmak gerekir. Akümülasyonu çizersin şöyle. Dersin ki ya burada market belli bir sapıtacak. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı, sonra yukarı mı kıracak, aşağı mı kıracak, ona bakarsın. Bunu ben Elliott Wave ile ölçtüğüm zaman burada bir üçgen yapısı mevcut. A, B, C, D, E ile buradan yukarıya kendisini atıyor. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Yani fiyatın bu kadar bir düşüşü gerçekleştirmesi kanal alt bandından 1, 2 ve 3 kez milimetrik şekilde şu hariç sadece. O da %2 veya 1 hatalıdır bilmiyorum. Bakarız. Ama buradaki noktaları çok ince kullanarak altına kırmayışı ve güzel destek alışı bunun potansiyelini yukarıya gösterir. Ve girilebilirdi.
analizi biz bugün yapıyor olsaydık ama şu bölümü bugün yapıyor olsaydık. Ama şimdi buradayız, ne olur? Bakın kanalın alt bandına durmadan inip çıkıyor. Fiyatta bir düşüş eğilimi var. Bu düşüş eğiliminin içinde orta bölümleri deneyerek tekrardan aşağı inecektir. Hafif bir yükseliş var piyasada. Benim düşündüğüm şey bu. Piyasa biraz pozitife evrilebilir. Yani yüzde ne kadar? %10, 15'lik artışlar coinlerde görebiliriz. O artışlar geldikten sonra da fiyatlarda tekrardan bir dump olmasını düşünüyorum. Kısaca Ethereum'a bunu söyleyebilirim. Hocam Telegram veya X'ten sizi takip edebileceğim bir yer var mı yoksa sadece YouTube mu var demiş Cantaş. Can şöyle söyleyeyim. Telegram kanalı kuruldu. Telegram'daki sohbet kanalı tamamıyla oradaki kişilerin de kendini ifade edebileceği bir platform. Yani sadece benim buradaki yapmış olduğum gibi canlı yayın değil. Telegram'a girip canlı yayın açıp herkes kendisine belli bir süre karşılığında kendini ifade edebilecek. Öyle bir Telegram kanalına sahip olacağız. Ve oraya ücretli girişler sağlayacağım ki belli bir kitleyi o şekilde entegre edebileyim. Sınava tabi tutamıyorum insanları. En azından ciddi olan kişiler gelir ve o kişilerle orada görüşürüm. Ama burada beni gerçekten videonun başında da söylediğim gibi destekleyen çok özel insanlar var. Her videomun altına düzenli şekilde yorum atıp teşekkürler diyorlar. Like atıyorlar. Yönlerin doğru olduğunun farkında oluyorlar. Onlar da bana motivasyon katıyor. O yüzden son videomda videomun altına teşekkürler yazıp ya da nokta dahi yazan, sürekli bir şekilde yorum yazan, minimum 6 yorum yazmış kişileri seçip ChatGPT ile bunların hepsini belirleyip o kişilere özel mail adresime yani mail adresimden link gönderip o kişileri Telegram kanalına ücretsiz şekilde alacağım. Onun dışında Telegram kanalım tamamıyla ücretli. Yani buradaki görüştüğümüz süre zarfı içi haftada bir gün olacak YouTube'da. Ben bir gün buraya vakit ayırabiliyorum. Ama gece saat 10 gibi hadi 12'ye kadar beraber bir canlı yayın yapalım. İşte kaç kişiyiz? 20 kişiyiz, 10 kişiyiz, 15 kişiyiz. Belki maksimum 50 kişiyle de sınırlayacağım. Onu da söyleyeyim. Hani bir yerden sonra katıl butonundaki yerler de kapanacak. 50 kişinin üstünde kimseyle Telegram'da sohbet etmeyeceğim arkadaşlar. Belli bir kitleyle sadece sabit bir şekilde görüşeceğim. Onun dışında yani yeni kişiler gelip para da verse çok fazla zamanım olmayacak. Çünkü yani 100 kişiyle canlı yayını YouTube'da zaten yapabilirim ama herkese 100 kişinin her birine eğer ki 5'er dakikalık konuşma süresi tanısam 500 dakika yapar. Buna kimsenin canı dayanmaz. Belli sınırlı kişilerle Telegram'da olacağım. Hani yani Twitter'da da X'te de yayın yapmıyorum. Hiçbir yerde kendimi bu şekilde göstermeye de çalışmıyorum. YouTube'da bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü YouTube'da videolarım kalıyor. Ben de ne dedim, ne olduğu çok rahat bir şekilde kendime de gösterebiliyorum, sizlere de gösterebiliyorum. O yüzden YouTube platformunu seçtim. Sadece özel olarak buradaki kaliteli bir kitleyle, muhabbet edebileceğimiz bir kitleyle de Telegram'da buluşabileceğim bir ortam sağlayacağım. Çünkü bunun talebi çok oldu sizlerden. Aynı senin de şu an söylediğin gibi hocam X var mı, Telegram var mı gibi. Ama orada lak lak yapıp böyle bazı insanlar geliyor. Aa Telegram adresi buymuş. Giriyor mesela. İşte yok şöyle yok. Ben o tarz kişilerle hiçbir şekilde muhatap olmam arkadaşlar. O yüzden de onları da devamlı kanaldan engellemek istemiyorum. Ciddi kişiler ciddi bir şekilde yanımda bulunabilirler. Onun dışında gerek yok arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Muharrem Sever demiş ki hocam rica etsem MKR Coin hakkında bir yorum yapar mısınız? Bakarız. Hayrettin Tony demiş ki her çarşamba canlı yayın yapıyor musunuz dostum demiş. Yapmaya çalışacağım. 7'de başlayacaktım ama bugün biraz erken olduğunu düşündüm. 7.30'a çektim. Yani eğer ki sizin için de uygun saatler 7.30, 8, 8.30 hangi aradaysa o arada beraber bir belirleyelim saati. Ona göre yapalım. Hani ben bu şeyden sonra anket de yapabilirim. Yani buradan şu an bir anket yapayım eğer ki yapabiliyorsam bakayım. Anketle beraber e, size de soralım hangi saat aralığını seçeceksiniz. Ona göre ben bir anket yapayım şimdi. Kek bakabilir misiniz hocam demiş. Ya şu ana kadar emin olun herhalde 10 tane coin baktık. Çok fazla böyle coin taraması yapmayacağım. Sizlerle muhabbet edelim arkadaşlar. Yani coin taraması yapıp 3 aşağı 5 yukarı Bitcoin özelinde konuşabiliyoruz yani neler olduğunu. Gelin Bitcoin'e dakikalıkta bakalım ne olmuş.
Bakın bu bölümdeki düşüş devam ediyor. C 3 diyemiyoruz artık. Şuradaki bekleyeceğim yükseliş de gelmedi. Ve şu anda fiyatın aşağıya doğru düşme ihtimalini yüksek gördüm yani. C ile bitirdik. 3 olmadı mesela. Bundan sonraki hareket bence ABC yapısı. Bu bölümü siliyorum. Bu bölümü siliyorum. Burada maksimum tekrardan yukarı kendini atabileceği yer. Eğer ki burası dipse 1.27. Buraya kadar fiyat çıkıp 1.618'ine kadar kendisini hedeflerse o da buralar olur. Ama bu C yapısı değildir. Bu şöyle bir yapıdır artık. Elliot'ı düşünenler için bu da bir ABC yapısıdır. Beşli bir formasyon değildir. Fiyat bunun üstüne çıkabilir ama formasyon değişmez. Burayı 1, 2, 3, 4, 5 diye okuyamazsınız. Bu şekilde okunur. Onu da size söyleyeyim. Dikkatli bir şekilde izleyenler varsa eğer videonun başından beri bunu da görmüş olabilirler. Normalde bu elit sayılmayan arkadaşlar açık açık yapmıyorum. Sadece gerçekten hani yayınlarda sizi merak ettiğiniz için söylemeye çalışıyorum. O yüzden Elliot'ı bu şekilde emin olun ki tutarlı Elliot analizlerinin farkında olan kişiler işlemlere giriyor. Ve ben işlem vermek için bunları da anlatmıyorum yani. Eğer öyle bir şey yapacak olsam bir yatırım danışmanlığı şirketi kurup bir portföy yöneticiliği yaparım. Yani amacım o olsa onu yaparım yani. Amacım o değil. O yüzden her coin'e Elliott Wave ile bakmıyorum. Onu da söyleyeyim. Sadece terste kalmayın. Yönlerin az çok ne olduğunu kabaca görün diye tutarlı bir şekilde fiyat analizi yapmaya çalışıyorum sadece. Hocam selam, ilk defa dinliyorum sizi. Cream Coin'i aldım 11.9'dan 20k dolar. Bir bakabilir misiniz? Görüşünüz nedir? Teşekkürler. Ya bu coinleri bu kadar fazla parayla nasıl yani neye inanarak aldınız mesela? Kimi dinlediniz ya da nereden tanıdınız bu coin'i? Onu da bir yazın. Ona göre bakayım ya bir ikranı. İkra emir demiş ama. Yani neye göre neye dayanarak böyle bir yatırım yaptınız ve bu coin'i nereden tanıdınız? Onu bana söyleyin bakacağım. Hocam Bitcoin C dalgası mı yapıyor? Fatma Hanım Elliott Wave'de muhtemelen artık dalgaları görmeye başladınız. Farkındasınızdır. Doğru. C dalgası yaptı söyledim. Adnan Arı demiş ki iyi akşamlar, ben yeni geldim. XRP hakkında bilgi verildi mi? Hayır, verilmedi. XRP'yi de en sona saklıyorum arkadaşlar. XRP, Doge'ye bakıp ve Pepe'ye kapatacağım. Furkan Dağdeve hocam ben çok yanlış bakıyormuşum piyasaya. Seni dinledikçe fark ediyorum, sağ olasın demiş. Çok sağ ol Furkan. Furkan'a da arkadaşlar söyleyeyim. Benim YouTube kanalıma gelip ilk abone olan kişi, benim için de çok özel bir kişi gerçekten. Hep burada sağ olsun. Onu da Telegram kanalına alacağım. Selami Suran demiş ki hocam merhaba, iyi yayınlar. Arpa ve Pepe hakkında yorum yapabilir misiniz? Evet, şuradaki benim devamlı bakmış olduğum XRP, Pepe ve Solana'ya baktım. Doge'ye bakacağım. Şu üçlüye bakıp bitireceğim arkadaşlar. Hocam XRP, ona da bakacağız. Tamam Hüseyin. Sonra şimdi burada ne demişler? Can Taş demiş ki hocam ET analizi yapıldı mı? Bir de size ilk defa rastladım. Elliot muhteşem bir şey. Sizi sürekli izlemek istiyorum. YouTube harici bir kanalınız da var mı? Oralarda da takibi almak isterim demiş. Telegram kanalını yakında burada entegre edeceğim Can. Oradan iletişime geçebiliriz. Tamer Atlı demiş ki iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ömer hocam Waves nasıl bir proje? Yorumlarınızı bekliyorum, size zahmet olmazsa. Emin olun ki projeyle de alakalı hiçbir bilgim yok. Bakın nasıl gidiyorum ki yani indikatörle alakalı çalışmalarım yok. Haberlerle alakalı çalışmalarım yok diyorum ya. Mesela bu white paper denen bir olay var. Coinlerin kendi ilk yani çıktığındaki amaçladığı hedefler ve amaçları. Emin olun ki hiç okumam yani. Neyi amaçlıyor? Yapay zeka mıymış, şu muymuş, bu muymuş? Yani o tarz bir yorum emin olun bende yok çünkü bilgim yok. Hani o tarz şeylere bakmıyorum. Bilgim olmadığı şeyleri de sizi yanıltmak için bir şey söylemek istemem. Tamer Bey umarım beni anlarsınız.
Arpa ne olur hocam? Arpaya bilmiyorum. Arpaya da bir sonraki yayın bakarız. Söyleyeyim öyle selam. Çok koyun baktık gerçekten. 2 saat oldu ve ben yoruldum biraz. İsmail Erdoğan demiş ki merhaba hocam. İlk defa yeni dinliyorum. Pepe XRP bakabilir miyiz? Evet bakacağız. Şu an 3 tane coin XRP, Pepe ve Doge'yi yayının son 5 dakikasında inceleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra haftaya çarşambaya tekrardan inşallah görüşürüz. Cengiz Dikman, AVAX bundan sonra ne olur? AVAX analizini yaptık. İstersen geçip bakabilirsin videonun gerisine. Ya da birazdan videoyu tekrardan yayınlayacağım canlı yayını. Orada AVAX bölümünü açıp izleyebilirsin Cengiz. Mehmet Özcan demiş ki hocam iyi akşamlar. Zevk alarak dinliyorum. Copy trade yapıyor musunuz? Saygılar. Arkadaşlar copy trade yapmıyorum. İnsanlara sadece canlı trade bir kere denedim. Ama şu olacak. Kendi YouTube kanalımın belli bir bölümünde belli bir kitleyle canlı trade yapacağım. Kendi pozisyonlarımı nasıl açtığımı, nerelerden long short aldığımı söyleyeceğim. Yani orada böyle birkaç işlem yapabileceğim bir yer ayarlayacaklar arkadaşlar. Onun planlarını onlar yapıyor. Bana söylüyorlar. Eğer ki uygulayabileceksek uygulayacağımıza karar veriyoruz. Ama bunun hakkında bilgi veririm. XRP bakar mısınız? Bakacağım Adnan Arı. Bahadır Mert demiş ki selam üstad bildirim gelmedi kolay gelsin. Ya o bildirim olayını çözeceğiz. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Arkadaşlara söyleyeyim uyarayım onları. Hocam Sui'ye bakabilir misiniz? Cemhan. Cemhan kusura bakma çok fazla coin baktım. Sadece şu üçüne bakacağım artık. Hocam XRP'yi sevmiyor gibi. Seviyorum XRP güzeldir. Ama şudur XRP çok güzel gider. Ama çok fena serte düşer. Yani böyle nasıl kar ettiğini anlamayacağın bir coin. Çıldırtır. Ama nasıl zarar ettiğini de böyle hiç anlamayacağın bir coin. XRP'nin o konuda tutarsızlığı yüksektir yani. XRP şöyle benim için. İyi bir para kazandıysan ya Rabbi şükür deyip çıkmak lazım yani. Çok fazla böyle taşı sıkıp da böyle suyunu çıkartmaya gerek yok. Çünkü XRP buna hiç gelmeyen bir şey. Yok mahkemesidir, yok bilmem şusudur, busudur, şirketidir, Ripple mı, XRP mi, adı ney bunun? 50 tane böyle davası şusu busu olan bir şey manipülasyona çok açık. Bir de herkeste çok fazla var. Bir anda dump pump yapıyor. O yüzden XRP benim için biraz tehlikeli onu söyleyeyim yani. Ama severim XRP iyidir yani. Muammer Koçyiğit demiş ki sanki C gibi hocam uzunluk uymuyor gibi. Aynen öyle Muammer. Yani buradaki yükselişi artık şöyle bakacağız. Buradaki yükseliş şuradaki yükseliş şuradaki düşüşün şurada bir yükselişi burada da bir düşüş olacak anlamını taşıyor bize. Demek ki burası 3 değilmiş. Biz yönü gene doğru bilmişiz. Şimdi buradan ani pumplar gelirse ABC dalgasını şu şekilde yapabilir. Onu da söyleyeyim. Bu dakikalık analizlerde ihtimalleri daha yüksek tutmak gerekir. O da şudur. Buradaki düşüş dalgası bunun 1.27'sine kadar çıkıp 1.618'ine kadar düşebilir. Mesela diyelim ki burası dip. Az önce tekrardan söyledim. Şimdi burayı da söyleyeyim. Bakın 1.27'sine kadar fiyat çıkabilir. 1.27'sine kadar çıktığı zaman da fiyat 1.618'ine kadar yani eğer ki buraya gelirse gelmezse zaten şu an yönümüz aşağıda. Oldu ki sert bir hareket yaptı. Bu expanded flat denen bir düzeltme dalgasıdır. Hani az önce size şurada leading diagonal dediğim bir yapı vardı. Bitcoin bakmıyorum pardon. Şu an şeye bakalım. Pepe'ye. Pepe'ye bakıyormuş. Tamam. Burada bakın şuradaki düzeltme yapısı bir diyelim ki burayı bitirdi. 1.27'ye kadar gider. Bu 1.27'ye kadar giden süreçte maksimum 1.27'ye gene 1.618'i hedefler. Bakın o 1.618'de nereye denk geliyor? Şimdi göstereyim. Bakın bu bölüme denk geliyor. 95 binlere denk geliyor. Yani bu fiyat 97.898 binlerden red yerse eğer yükselişi yani bize hedefletmez. Tam aksine 1.27'den 1.618'e kadar şu bölüme kadar short geleceğini gösterir. Ama yönümüz söylediğimiz gibi az önce burası bir A, burası bir B, burası bir C oldu. 3 olmadı ve düşüş geldi dedik. Burada belli tırmalamalarla kendisini konsolide edecektir Bitcoin. Şimdi
Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Videoya da like atmadıysanız lütfen like atın. Avax bundan sonra ne olur hocam? Ona baktım, o yorumları okudum. Cengiz Dikmen, Avax bundan sonra ne olur? Avax bundan sonra ne olur? Çok sormuşsun. Avax'ın bundan sonra olacağını ben az önce söyledim. Videoyu başa alıp izleyebilirsin. Avax buradan 27-29 bölümlerine kadar fiyatı hedefleyebilir ama bu bölümlerde Avax'ta bakın haftalık bazda şöyle düşüncem var. Yalan yok. Düşünce bu. Ha, bu yükselmez mi? Yükselir ama benim yönüm böyle olacağını tahmin ediyorum. Yani belli bir oranda fiyatın kendisini şu sert hareketten sonra konsolide edip tekrardan aşağı yönlü bir hareket düşünüyorum. Yani böyle o boğa geldi. Efendim altcoin boğası. Hadi sepet yapalım. Bunu da duymayanlar vardır belki ama YouTube'da biraz fazla takılın. Hani gerçekten iyi de izleniyor o kişiler. Neden böyle olmasın diyorum yani. Avax için. Avax ne olur düşünüyorsan ama ben böyle olur düşünüyorum yani. Sileyim gitsin. Şimdi Yaşar Savaş demiş ki ben emekliyim. Sana alarm kurdum hocam. Her saat bana uyar demiş. Tamamdır. İlyas İpek demiş ki yayın başında 500 dolar spot işlemle 15 dolar kar aldım çıktım, ağzına sağlık hocam demiş. Valla bir şey diyemeyeceğim. Yani burada amacım kar dağıtmak değil, analiz yapmak. Kar da aldıysan kar cebine yakışır. Afiyet olsun diyeyim sana. Emrah demiş ki hocam sayende ezbere iş yapmıyoruz, bir şey öğreniyoruz. İyi ki varsın demiş. Çok teşekkürler Emrah. Sizler de öyle. İlyas gerçekten helal olsun, Allah bereket versin demiş Furkan. Avax bundan sonra ne olur? Ama bak çok fazla yorum gelmiş bu şekilde ama anlattım sana. Hocam XRP bakar mısın? Bakacağım İsmail. Ali Nisangah demiş ki birebir eğitim olayını düşünür müsünüz demiş. Zaten eğitimi öyle yapacağım. Birebir olacak. Yani eğitim böyle maksimum 3 kişiyle olacak. Çünkü bu eğitimin bir ücreti olacak. O ücret kişiye pahalı geliyorsa 3 kişilik sınıflarda ben o kişileri anlatacağım. Ama şu bir gerçek. Eğer ki o kişiler benimle bu eğitimi 3 ay alabileceklerse gelsinler. Yoksa yani kimse kimsenin zamanını çalmasın boşuna. Çünkü bu bir günde 2 günde anlatılacak bir şey değil. Haftada ortalama 8 saatlik bir dersle 3 ayda bunu anca anlatabilirim yani. Onu söyleyeyim. Ali Nisengah. Berke Yüksel. Reisim XRP TR'ye bakar mısın? XRP'ye bakacağım. Berke. Çetin Mercan demiş ki kolay gelsin. Selam demiş. Aleyküm selam. İsmail Erdoğan demiş ki XRP PP ne olur hocam? Bakacağız bunlara şimdi. XRP'lere bakacağım arkadaşlar. Mehmet Or demiş ki hocam XRP'de uzun vade için düşünceniz nedir? Bakın kanalda XRP ile alakalı benim gerçekten aylık ve bütün formasyonları hemen hemen kullanmaya çalışarak belirlemiş olduğum hedefler var. Hani 4.80 bölgesi, 16 bölgesi, 20 bölgesi ve 1.70 bölgesi. Ve XRP bizim 1.70 bölgemizi test etti. Yükselmesi durumunda neler yaşanacağıyla alakalı ben o bir saatlik analize sadece XRP baktım. Hiçbir şeye, hiçbir coin'e bakmadım. O coin'de uzun vade, kısa vade her şey var. Oradaki videoyu izlersen canlı yayını başından sonuna kadar çok detaylı bir XRP analizi olduğunu söyleyebilirim sana. Muhammed. Hocam krim unuttunuz demiş. Ben de sana şunu söylemiştim İkra. Dedim ki yani o krimi sen kimden duydun da aldın? Onu bir yazar mısın dedim. Yani bu coin ismini nereden buldun? Gerçekten merak ediyorum yani. Ondan sonra bakacağım. Bahadır Mert demiş ki boş ver coinleri. Coinler merada otlanıyor. Sen nasılsın üstad? Vallahi Bahadır teşekkür ederim bir es verdirdiğin için. İyiyim. Koşturuyorum. İş güç. Aynı zamanda trade yapıyorum. Aynı zamanda YouTube'a bakıyorum. Aynı zamanda birkaç kişiye danışmanlık yapıyorum. Yani onlara mentörlük yapıyorum elit anlamında. Uğraşıyorum, duruyorum yani bir şekilde. Sizler neler yapıyorsunuz? Kadir Metin demiş ki hocam pür dikkat sizdeyim. Teşekkürler Kadir. Resul Kıyak demiş ki hocam spam yapanlara gerekli işlem yapılmıyor mu?
Valla onu bizim arkadaş halledecek. Ona da onu söyledim, az önce yazdım. Çok fazla aynı mesajı atan kişiler o kadar fazla mesaj atamayacak. O onu halleder. Yeni videolarda ben de ilk defa deneyimliyorum yani bu tarz şeyleri. Her videoda sizin de uyarılarınızla sağ olun gerçekten yani. Bu kanal hepimizin kanalı arkadaşlar. Geliştiriyoruz, beraber götürüyoruz. Faydalanıyorsunuz siz de çok yani iyi olduğunu düşünüyorum. Hani bu tarz önerilerinizi de ben unutuyor olsam da fark etmiyorsam da söylüyorsunuz. En azından bu videoları sonradan benim arkadaşlar tekrardan başından sonuna kadar izleyince neyin ne olduğunu not ederek tekrardan düzeltiyorlar videoları. Furkan Dağdevren hocam Resul haklı, ben yayın moderatörün olabilirim demiş. Olabilir Furkan. Bunu bizim ekiple konuşalım. Seni eğer ki moderatör olarak yetkin bulurlarsa yapabilirsin tabii ki, neden olmasın. Mehmet Özcan demiş ki hocam sizin için boğa veya ayı sezonu diye bir durum yok o zaman demiş. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim için boğa veya ayı diye bir şey yok. Benim için şöyle bir şey var. 5'ten short açarım ben. A düzeltmesinden kar alırım. B düzeltmesini hesaplar. Tekrar short açarım. Bunu alırım bu bölümü. Sen buraya boğa dersin, buraya ayı dersin. Ben buraya itkisel dalga, buraya düzeltme dalgası derim. Ben burada potansiyel sayımları yaparak nasıl işlem almam gerektiğini düşünürüm. Burada da nasıl bir kar realizasyonu gelip marketin nasıl tepki vereceğini anlarım. O yüzden ne boğadayken uçuyorum kaçıyorum derim, ne de ayıdayken ah tüh geberdik öldük derim yani. Bakış açım bu. Ayı boğa diye bir şey çok basit olsun diye insanlar anlatılıyor ama aslında bir etkisi de var yani. Boğadayız arkadaşlar. Çok güçlüyüz. Gidiyoruz, uçuyoruz. Oysa ki sana dedikleri yer şuralarsa eğer sen bunun sonunda şunun geleceğini bilmen gerekir. Nerede duydun, nereden işlem aldın çok önemli. Yani bu ayı boğa durumu benim için böyle arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size. Bahadır Mert demiş ki işin gücün rast gelsin. Çok teşekkürler Bahadır. Sizlerin de öyle. İsmail Erdoğan demiş ki hocam emeğine sağlık. Grafikler bölümündeki sayılar tam okunmuyor. Ekran büyüyünce de okunmuyor. Benim telefonla mı alakalı, ekran görüntüsü alınca okunmuyor demiş. Ee, Yani söyleyebilirim yani mesela Fibonacci'yi çiziyorum ya, şöyle sana göstereyim. Bak mesela şu Fibonacci'yi çiziyorum. Sen buradaki sağdaki sayıları görmüyorsun ya. Senin için bunun puntosunu biraz yükselteyim. Ha, bunu da 18 yapalım. Şimdi umarım görünüyordur. Necati Burak Peker demiş ki geçen boğada emekli olmuştum ama biraz daha böyle giderse işe başlayacağım demiş. Necati gerçekten iyi bir duruma evrilirsin umarım piyasada. Yani eskiden tokat yemiş insanlar o tokatın acısını unutmuyorlar. Daha üfleyerek yiyorlar yoğurdu burada. O zaman da biraz daha tutarlı işlemler alıyorlar. Kar da ediyorlar yani. Emrah Soylucu demiş ki eğitimin ücretini ne düşünüyorsun peki demiş. Valla eğitimin ücretini katıl butonu aktif hale gelir herhalde yarın öbür gün, bilmiyorum. Oraya yazarlar. O zaman görürsünüz Emrah Bey. Sağ olasın hocam demiş Furkan. Teşekkürler. İkra demiş ki kripto işinle uğraşan arkadaşımın biri al dedi. Ofis kurdular. Dibini yaptı dediler. Ben de aldım demiş. Tamam, sen bu yorumu bana söylediğin için bakacağım şu an İkra. Yani senin bize aslında bunu söylemen çok büyük bir fayda. Yani o coin'i sen nasıl duydun ve aldın? Benim de işte tam olarak araştırdığım şey bu. Bu coin'leri insanlar sağdan soldan duyarak alıyorlar. Yüklü de içeri girince terste kalıyorlar. O yüzden böyle Trump coin, o coin, bu coin'lerle işlem yapmanıza gerek yok. Yani para kazanılacak şu 4 tane coin yeterli arkadaşlar. BTC, XRP, AVAX, Solana. Hadi Ethereum olsun, ADA olsun. Kaliteli ve majör, yani market cap'te ilk 15 coin neyse işlem alınması gereken coinler de onlar olduğunu düşünüyorum ben. Alttakiler çok hızlı gider ama çok kötü terse getirirler. Coin'in ismi neydi? İkra şimdi bakıyorum. Yazdım okumadınız demiş. Kusura bakma İkra. Tamam, şimdi
Arkadaşım tavsiye etti. Çok aşırı düştü. Hadi burası dip noktası dedi. Aldım demiş. Tamam İkra. Şimdi yarımlarını okudum. Şimdi de bakacağım. Coin ismi Clear'dı değil mi? Ha, Cream pardon. Cream USDT bakalım. Öf. Sen ne yapmışsın ya? Şimdi bak. Şunu söyleyebilirim. Haftalıktan günlüğe geçeyim. Bir kere İkra şu bölüm kırıldıktan sonra sana al dedilerse sıkıntı. Yani buradan kalite bir short var fark ettiysen sen de. Şimdi bu bölümde değil de şuralara kadar çok düştü. Atıyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bu yayını izleyen sürekli şu ana kadar 60-70 kişi ortalamasıyla geldik. Benim için gayet ideal arkadaşlar. Size çok kesin bir bilgi söyleyeceğim. Yani kesinden kastım şu tutarlılığı yüksek olasılıkla bildiğim bir bilgiden paylaşacağım sizlere. Buradaki kişilere de özel olarak kalsın bu. Bir coin'in eğer ki çok düştü dediğiniz yeri %60-70'lerse çok düşmemiştir. Tamam mı? Şu bölümlerse çok düşmemiştir. 80'ler de buna dahil. Ama bir altcoin eğer ki %95-93 bandına kadar bir zarar yazdıysa, bakın %93, dip olma ihtimali olan yerler genelde buralardır arkadaşlar. Bir mal %93 veyahut %95 aralığında satış yemezse dip yapmış olarak saymıyorum. Gelin bunu herhangi bir coin'de size göstereyim. Mesela geçmişten uzun vadesi olan bir coin'e bakalım. Hadi. Mesela ayısına boğasına bakalım. Hadi gelin adaya bakalım. Ada ne kadar düşmüş? Şimdi ada şurada mı dip yaptı? Burada mı çok düştü dip yaptı? Yoksa nerede çok düştü dip yaptı? Bunu bilin diye söylüyorum. Allah Allah. %93 ya. Diyorum. Bu bölümü artık siz kendi coinlerinize dip olarak göreceğiniz yerler diye düşünün. Burada o cream denen coin'e tekrardan dönecek olursak, yani bu bölümler %93'lü bölümler ve %95'li bölümler muhtemelen lokal dibin olacağı yerlerdir. İkra. Aslında dip olan bölge bu bölümler diye düşünüyorum. Hani buradan bu mal aşağı doğru sıfıra gitmez mi? Luna gibi ise olabilir. Ama yüksek istatistikle bu bölümler bu şekilde artık oluşur. Bir gün şöyle bir hareket yapabilir. Umarım seni kurtarır. Çok zarardaysan eğer. Ama bunun bir süreci var. Muhtemelen 3-4 ay sürebilir diye düşünüyorum. Düşünmekteyim pardon. 3-4 ay sürebilir yani. Bu bölüm bu şekilde eritilecek. Daha bu bölüm akümüle evresini yaşamıyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Bu mal düştü. Bir konsolide süreci akümüle evresi geçirecek. Sonra yükselecek. Şu bölümdeki hareketlerinden bahsedeceğim şimdi size. Tak 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 tak. Ne çıktığı belli ne düşüştüğü belli. Artık bunu size unutturacak süre kadar da bu coin kendisini böyle bir sığ bir şekilde hacimsiz hale getirecek. Hatta bunu şöyle çizeyim. Sonra yükselişine geçecek. Bu bölümler aslında toplanması gereken dip olarak benim gördüğüm yer olabilir. Ama şuralardaki yerlerden eğer 15, 18, 25 o aralıktan girdiysen işlemlere, yani bu 5 doları ben sana Elliot'la da hedefletebilirdim. Nasıl? Yani şu bölümdeki hareket beşli bir yapı, üçlü bir yapı, yeni bir beşli yapıyla ilerleyecek. Bunun da hedefi eğer ki bu bölüm 382'sini aşamamışsa arkadaşlar, 382 ki aşamamış, bakın dibe geldi ve gitti 382'ye. Bunun tekrardan 1618'ini hedeflemesi gerekir. O da benim için 7.42'dir. 7.42'yi ben size 26 dolarlardayken Elliott Wave'le de gösterebilirdim. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yorumlara tekrardan geçiyorum.
Hocam ABC mi yoksa beşli mi olduğunu nasıl anlarız? Resul ben bunu söyledim az önce. Belli Fibonacci oranlarıyla beraber bunun 3 mü C mi olduğunu anlıyoruz. O Fibonacci oranlarını da yayının ortasında Bitcoin özelinde anlatırken anlattım az önce. Hayrettin Tony demiş ki her çarşamba canlı yayın yapıyor muyuz? Evet, yapacağız. Teşekkürler hocam, düzeldi, emeğine sağlık demiş İsmail. Teşekkürler İsmail. BKT sağ ol kardeşim, var ol demiş. Ben de teşekkür ederim BKT. İkra demiş ki vay be. İkra, emin ol bizi izleyen çok kişi hep bunu söylüyor biliyor musun? Vay be. Ertan Eres demiş ki ses biraz az geliyor demiş. Kadir Metin demiş ki yo ses iyi bende demiş. Ertan selam sana da tekrardan. Emrah demiş ki hocam gündüz çalışırken birden bugün canlı yayın yapacağın aklıma geldi. 1 saat geç kaldık canlı yayına demiş. Sıkıntı yok ya, videoyu yayınlayacağım tekrardan, başından oturup izleyebilirsin Emrah. Kadir demiş ki grafik bazında espri gülelim hocam demiş. Güldür bizi Kadir. İrfan Şahin demiş ki teoriyi sadece 1 dakikalık mı yorumlayabiliriz yoksa diğer dakikalara da uygulayabilir miyiz? İrfan, Elliot fraktal dizilimleriyle çalışır. Mesela bak sana kısaca bahsedeyim. 1, 2, 3, 4, 5 dedik mesela. A, B, C yaptı. Sonra yeni 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Yeni bir A, B, C yaptı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Asıl düzeltme A, B, C'si geldi. Şimdi ben burayı aslında ana yapı olarak şöyle tanımlıyorum. Bak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Elliot'ta her etkisel dalganın içindeki yapı da beşlidir. Bunu silerip şuraya da bir beşli yapı, içinde bunun da içinde bir beşli yapı olduğunu bulmak gerekir. Yani bu bölüm de beşlidir. Bunun içindeki ilk dalga da beşlidir. O yüzden alta inebildiğimiz en aşağıdaki dalga 1 dakikalıklar olduğu için saniyeliklerde bakmak artık saçmalamak olur. 1 dakikalıklardan itibaren Elliot'ta beşli dalga formasyonlarını sayarak, yani aslında impulsun 8 dolardaki bir olayın etkisel olarak başladığını düşünürseniz siz bunun 1.618 hedefini bakın nereden vereceksiniz? Bakın 1.618 burası. Fiyatın 150 2618 olsun bu bölüm. 2618'e 3 gelecek yerini siz bunun 10 dolardayken 157 dolara kadar ihtimali olduğunu bilirsiniz. Gelir gelmez ama fiyat burada da 3 dalgasını 1618'de 70'te de bitirebilir. 3 yani 2618'de de bitirebilir. 3. dalganın tepesini. O yüzden şuradaki dalgaların beşli formasyonlarından emin olduktan sonra biz diyebiliyoruz ki evet long giriyoruz ve bu fiyatı taşıyoruz devamlı. Burayı da kıracak, burayı da kıracak diyerek girdiğimiz malı tutuyoruz. Elliott Wave ile böyle işlemler alınıyor. Uzun vadede. Şimdi Resul Kıyak demiş ki hocam sadece spot alım yapıyorum. Haftalık bakarak 2-3 yıldır akümüle olan coinlerden ekleme yaptım. İnşallah gruba girince detaylı birkaç sorum olacak demiş. Tamamdır Resul. Sen de bizim devamlı videolarımızın altına yorum atan birisin. Biliyorum, farkındayım bunun. Senin de Telegram kanalını alacağım. Ve 2 ay boyunca beraber sohbet edeceğiz. İkra Emir demiş ki bu arada ben İskoçya'dan katılıyorum. Selamlar Türkiye'ye demiş. Selamlar İkra. Şemsettin Şirvan demiş ki iyi akşamlar. Konukları da selamlar hocam. Antep'te baklava ikram etmeyi bekliyorum. Binnaz Türkçe sayfası kapatmış mı? Binnaz Türkçe sayfasını kapatmış mı? Binnaz ben anlamadım yani. Binnaz kim? Türkçe sayfasını kapatmış mı onu da bilmiyorum. Ama inşallah bir gün Antep'te baklava yeriz. Baklavanın cennetidir orası yani gerçekten. Çok severim baklava. Hocam harmonik formasyon bakıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Dark of Death. Yani harmonik formasyonlar burada var. Genel olarak işte yarasa formasyonu, Batman falan filan tarzı şeyler oluşuyor.
Ben o tarz formasyonlar oluşturmuyorum. Bakın şurada kullanmadığım desenleri söyleyeyim mesela. XABCD formasyonu. Mesela bu tarz bir formasyonu ben çalışmıyorum. Yani kullananlar var ama bunların hepsi Fibonacci oranlarıyla orantılı olduğu için belli bir yerde tutarlı olma ihtimalleri yüksektir. Ama bunlar size bir market psikolojisini anlatmaz arkadaşlar. Tamamıyla belli bir oransal fiyat gösterir. O da yeterli değildir. Eğer ki yeterli olsaydı price action'la bu işlerin hepsi biterdi yani. Öyle düşünüyorum. O yüzden çok ilgimi çeken konular değil. Omuz baş omuz herkesin bildiği ama kullandığı bir formasyon. Herkes de bilip kullanıyorsa herkes de kazanır tabii ki şurayı kırınca. Oysa ki bu artık eskide kaldı. Burayı kırıyor gibi görünür. Herkes bakın görüyor musunuz omuz baş omuz oluştu derler. Kırar çat diye yükselişine devam eder fiyat. Ben size demiştim stop atın derler sonra. O yüzden bunların modası çok eskide kaldı yani. Onu öyle söyleyebilirim. Bunlar geçti artık. Yani o omuz başlar, ikili tepeler, bilmem şunlar bunlar. Artık yani görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Alıştığınız sistem oysa başarılıysanız kesinlikle eleştirmem. Ama şu da bir gerçek. Benim çok hiç kullanmadığım yöntemler artık. Onlar benim için 2016-2015'lerde kaldı yani. Fatma Yılmaz demiş ki pek bilgim yok ama çok sarih anlatıyorsunuz. BTC ve AVAX gayet iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim Fatma. Ee, Antep'te katmer yenir demiş Emrah. Gerçekten Atmer'de fıstıklı ne varsa yenir ya. Kadir Metin demiş ki hocam memleket neresi? Memleketim yok ya benim. Memleketim Türkiye Kadir. Ee, Dark of Death demiş ki tuzağı satın almak lazım hocam demiş. Doğru. Bak bu bir market psikolojisidir. Tuzak kurulduğunu düşünüyorsan ve o tuzakta gerçekten insanların avlanacağına birçok kez şahit olduysan tuzakları kontrol etmek iyidir. Bak bu güzel bir yorum benim için. Furkan Dağdevren demiş ki yayını beğenmeyen kaldıysa ayıp eder bence demiş. Ben inanıyorum ya arkadaşlar beğenmişlerdir. Sıkıntı olmaz Furkan. Çok güzel şeyler kattınız biz hocam. Katıl açılsın yanınızdayım demiş. Teşekkür ederim Furkan. Sefa Bisi demiş ki abi uykum geldi Doge'yi anlatacaktın seviyorum seni demiş. Gülmüş. Şimdilik beğeni de yorum. Tamam hadi bitiriyoruz o zaman. Şimdi XRP, Pepe ve Doge'ye bakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra benim de uykum gelsin diyorum. Şimdi 4 saatliğe alıyorum XRP'yi. Burada bir kanal kırılımı yapmadı. Orta bandı hedef. Şu bölümde XRP'de kısaca beklediğim hareket şöyle bir durum olabilir. Ben bu bölümün orta bandını geçmesi dahilinde XRP'de tekrardan gelişini longlayabilirim. Yani 46'lara tekrar gelirse bu 53'lere geleceğini söyledik. Bakın 2.30'lardayken XRP 2.50'lere 2.60-70 bölümüne kadar hedef verdik. Ve ilk hedefimiz TP1 dediğim yer 2.50 idi. 2.30'lardayken bunu verdik. 2.30'lardan hedefi buraya getirdik. Hatta benim XRP videolarda incelediğim XRP de burada bakın. Kanalın alt bandından long, orta bandına kadar 2.50'lere kadar long dedik. Yani bu bölüm geçti. Şimdi şuradan videolarda incelediğim analizde buradan geçersek eğer adam akıllı biz bunu 2.66'lara falan kadar götürürüz yani XRP'yi. Ama bunun şuna bakmanız lazım. Bakın yani düşen bir trendin içinde devamlı long aramaya gerek yok. Doğru yerleri bulmaya gerek var. Şöyle bir yapı söz konusu. Bunu kıracak mı? Ne yapıyorduk biz? Kapatıyorduk burayı. Burası çöplük diyorduk yani. Yani size tavsiye edeceğim bu şekilde bir bakış açısı size bir fayda sağlar. Bakalım XRP ne yapacakmış hocam. Göstersin bize ne yapacağını. Yani hep aynı sistemleri uyguluyorum. Aşina oluyorsunuzdur umarım. Kendiniz de kullanırsınız. Şimdi geçiyorum Pepe'ye. Pepe'de benim videoda söylediğim bir şey vardı. Gelin ona bakalım günlükte. Şimdi after before yapardım ama yapamıyorum.
Pepe'de buralardan short açtığımı söylemiştim. Bu bölümlerin hedef olduğunu. Biz ayın 9'unda yapmış olduğumuz, yani şuradaykenki hareketle biz böyle bir yön çizmiştik. Ve Pepe'de beklediğim hareket bu. Ve yükseliş dalgasını muhtemelen tamamlamaya çok yakın. Tamamladıktan sonra Pepe'de bu şekilde bir hareket bekliyorum. Bunun kısa kalma ihtimali olabilir. Kısa kalıp yükselebilir. Ya da daha derine aşağı inebilir. Ama yön olarak söylüyorum. Ben buralardan bu yönü tahmin ediyorum. Ama nerede fiyatın duracağına market karar verecek. Ben de o marketin karar vereceği yerleri belli oranlarda tahmin edebiliyorum. O yüzden ben bunun tekrardan bu kutuya değmesini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Doge'ye geçiyorum. Son olarak. Doge. Bakın markette hep bir üçlü düşüş var. Ve bu üçlü düşüşler çok sert hareketler olduğu için bu bölüm aslında bir ABC dalgası ve bitti. Beklenecek yeni hareket dalgası da şudur. A, B ve C. C dalgasından sonra tekrardan bir düşüş devam edebilir. Ama bu C dalgası bu kadar sert düşmeyip yataylayarak da kendini tamamlayabiliyor arkadaşlar. Nasıl ki ending diagonal dediğim bir yapıyla fiyat başlangıç yapabiliyorsa tam tersine de bitiriş de yapabiliyor. Bunun da adı, yani leading ile başlayan şey, burada da ending diagonal dediğimiz bir yapıyla yatay bir süreçle bu düşüşünü tamamlıyor. Sonrasında buradan fiyat yükseliyor. O yüzden bizim öncelikle düşüneceğimiz şey şurası. Biz düzeltmelerde nereleri hedefliyoruz ilk önce? Doge'de. Getirip koyuyoruz bunu buraya. Diyoruz ki 382'si, yani 0.28'li bölgeler bizim için ilk hedefler. 236'da bu kadar gün tutunması bizim için bir pozitif olay. Ama hacim görmek istiyoruz. Ben buna long açar mıyım, short mu açarım derseniz, ben buralardan longla uğraşmam. Bu ihtimalin olduğunu düşündüğüm için fiyat 0.5'leri aşamazsa short girerim yani. Benim bu Doge'de bakacağım işlem tarzı bu olur diye düşünüyorum kendime. Buralar uygun olabilir. Yani 382 önemlidir. Bakın önemli yerler var. 0.28'ler 0.31'ler ama 618'e gelirse fiyat, bakın 618'in hedefi neydi arkadaşlar? 1'e 1'di değil mi? 618'e fiyat gelirse bunun hedefi 1'e 1'dir. Neresidir? Gelin onu çizelim. Yani bu kutunun içidir arkadaşlar. 0.17'ler. Yani fiyat 25'lerden 34'lere gidip %50 düşebilir. Peki bu aralık ne kadar bir aralık? 618'e gelirse %40 çıkar. 618'den buraya düşerse %50 düşer arkadaşlar. Çok büyük oranlar bunlar. Ama bu muhtemelen 2-3 aylık bir serüven. Bakalım fiyat nasıl gerçekleşecek. Şu an muhtemelen olarak, yani yakın olduğum yön biraz yukarı. Ama markette de şunu biliyoruz ki Bitcoin'e bir satış baskısı var ve devam ediyor. Bunun bizdeki trendi neydi dersek, gelin bakalım. Biz buraya bunun ana yapısı, bakın benim devamlı geçen videoda da anlattığım yapı buydu. Neydi? ABC yapısı. Çıkışımız A, 4 saatliğe alıyorum. Düşüşümüz B. Bu bölümden 94-93 dediğim yerlerden tepki alacak dedim. Ve tepki geldi. Bakın 93.077, 94.500. Hani ben size başındaki sayıyı söylüyorum. 94-93 diyorum. Yani kalkıp da sonuna kadar hepsini milimetrik okumuyorum. Hani o fiyatlar o aralıklara gelir diye söylüyorum sadece. Bakın bu bölümlerden B dalgasını bitirip C dalgasına aksiyon almamız gerekiyor. Bunun da bitireceği yer neresi? Muhtemelen 103 bandı benim için, yani 101-103 band aralığı benim için asıl short bölgesi olabilir diye düşünüyorum Bitcoin'de. Bundan sonraki hareketin, yani buradaki 101-103 bandından gelecek short'unda bizi bu bölümlere kadar yeni bir üçlü formasyona çekmesi doğaldır. Bu şekilde de bir Bitcoin yapısı tahmin etmekteyim. C ile de ilgili düşüncem bu. Fiyat yükselemez mi? Tabii ki de yükselebilir. Bu bir A mıdır? B midir, C midir, ya da bir 1, 2, 3'e mi evriliriz? Onu fiyatın hacmiyle, potansiyeliyle bakacağız. 3'e evrilmesi için de bir kere 110 binleri kafadan rahat kırması lazım bu fiyatın. Şu an 110 binlere gitme gücü yok diye düşünüyorum. Fiyatın düşme eğilimi ileriki zamanlarda Şubat'ın sonu, Mart'ın başı gibi muhtemelen daha sert düşüşler yaşatabilirler. Ama ana yapıda ne görüyorum? Onu da son kez size bahsedeyim.
Bitcoin'deki görmüş olduğum ana yapı arkadaşlar, şu bölümden gelen 382 düzeltmesini yaşamadı. Niye yaşamıyorsun Bitcoin diyorum. Diyor ki bekle biraz diyor yani. Bakın 236 desteğiyle ilgili fikrimiz var. Ama bakın 382 burada çok güzel bir bölge. Yani 80.500'lü bölge bizim için önemlidir. Buranın denenmesini ben olası görüyorum. Çünkü bu kadar çok yükselen bir şey hala kendisini düzgün bir düzeltmeye maruz bırakmadı. Bakın şurada bu kadar yükselişten sonra fiyat nasıl güzel bir düştü. Yani şurada mesela bakın 382'yi denemiş mi? Burayı denemiş işte bakın. Bu denenmesi gerekir. Bu kadar yükseklikten sonra, yükselişten sonra arkadaşlar bunun denenmesi gerekir yani. Sonra çıkışı eğer ki bu bölümü aşamazsa 0.5 618 hedeftir. Zaten 0.5'ten de 618'inden de Bitcoin'in tepki aldığını görebilirsiniz. Bitcoin'de bu kadar hızlı çakılmayla Allah Allah ya ölüyor muyuz kaçıyor muyuz diyenlerle bakın tam oturtuyorum grafiği. Milimlik bir şekilde 49.500'den long veriyor yani. Önemli olan buradan long almak değil. Bakın bu başarı değildir onu söyleyeyim size. Bunun buradan tepki alabileceğini bilmek başarıdır. İşlem almak için hala bir şeyler eksiktir arkadaşlar. O da buradaki çıkış dalgalarını saymaktan gelir. Bakın burası birinci dalga. Burası üçüncü dalganın 5'i. Yani burası 3. Şuradaki ABC 4. Şurada bir beşli yapıyla bitirdik. Burada bir A, B, C yapması lazım fiyatın. Kabaca Bitcoin'de beklemiş olduğum elit sayımı bu. Arkadaşlar faydalı olmuştur umarım sizlere. Söylediğim gibi Pepe'ye de baktık, Doge'ye de baktık. Bitcoin'e de baktık, XRP'ye de baktık. Son kez yorumlarınızı okuyorum. Ondan sonra da kapatıyorum arkadaşlar. Bayağı uzun bir yayın oldu. Çok güzel şeyler kattınız bize hocam. Katıl açısın yanınızdayım demiş Furkan. Teşekkürler Furkan. Sefa'nın uykusu gelmişti. Doge'yi de gördü. Umarım şu an uyuyordur. İkra demiş ki beğendik. Teşekkürler. Sağ ol İkra. Bahadır Mert demiş ki ben biliyorum nereli olduğunu. Bizim köylü hoca demiş. Olabilir Bahadır. Neresi sizin köy demiş. Binance demiş. Doğru. Şemsettin gecenin cevabını vermiş. Furkan demiş çok faydalı olacağım. Çok sağ ol Furkan. İlyas İpek demiş ağzına sağlık hocam. İyi geceler teşekkürler. Sefa demiş ki teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Evet. Emrah Soylu teşekkürler. Resul Emrah. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Haberle uğraşmayın. Gerçekler fiyatlarda biliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum tekrardan. Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Haftaya çarşamba görüşürüz. Saat 8'de olur muhtemelen. Gene bir yayında size bunu açıklarım. Hadi görüşmek üzere, iyi geceler.